Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ne haber? Demet Özdemir. Doğru seçtin. Sen kalk bu kadar hazırla. Ama çok küçük. Ambuller patladı, sen de bir anda korktun. Gel senle oynayacağım. Anne Sırtında arama de. beni, programdayım. Demet Özdemir. Ne haber? İyiyim, telefonu kullanabilir miyim? Ay. İyiyim, sen nasılsın? İyi, fena değil. Demet, sen küçük bir kasabada yaşamaya başlamışsın. Bu kasaba dediğimiz yer filmlerde gördüğümüz gibi herkes birbirini tanır, selam verir falan filan. Öyle bir kasaba mı? Evet öyle, hatta ben oranın Güllüşahı gibi bir şeydim yani. Merdiven Baba orada çekildi. İzledin mi bilmiyorum. Tavşancıl, İzmit'e bağlı, Kocaeli'de. Aha. Gerçekten böyle çok az nüfuslu bir yerdi. Yani müthiş bir komşuculuk vardı orada. Ve orada doğup büyüdüğüm için de yani işte saat kaçta eve geldim. Yani mahalle kültürüyle büyüdüğüm için bayağı ağaca tırman, işte oyun oyna arkadaşlarına. 9.30'da eve dön. Bunu yaptığımda 6-7 yaşındayım. Oh. O yüzden yani böyle İstanbul'da büyümediğim için maalesef yanlış anlaşılabilir ama kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü 11-12 yaşına kadar orada büyüdüm ve çok özgür büyüdüm. Yani müthiş bir güvene dayalı bir hayat vardı orada. Çünkü herkes birbirini senin de dediğin gibi tanıyordu ve herkes birbiriyle çok dosttu. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum orada büyüdüğüm Aslında için. birçoğumuz İstanbul'da büyümemiş birçok insan kendini şanslı sayıyor. Gittikçe daha metropol haline Evet. geliyor ya burası. Yani çünkü O yeğenim yüzden mesela İstanbul'da büyüdü ve aradaki farkı net bir şekilde görebiliyorum. park çok fazla bulunmadığı için Evet. çocukların oynayacak yeri yok, bir şey. Peki, babanın biraz daha katı kuralları varmış. İnanılmaz Fakat katı. ne? İnanılmaz katı. Gerçekten Hı. mi? Annen daha ılımlıymış. Tabii ki ana yüreği de diyebiliriz. Peki buna. annen mi toplardı ortalığı? Her zaman. Ya. Evet. Ya biz yönlendirirdik. Yapması gerekenleri biz söylerdik. O da yönetirdi derken o da bizi kıramazdı diyelim. Küçük sırlarını saklar mıydı? Evet ama burada hiçbirini anlatamam çünkü ablam beni gebertir ya, öldürür beni. Benlik hiçbir şey yoktu. Ablam o zaman yani 18 yaşındaydı ve bütün sırlar onunla ilgiliydi. Benle ilgili bir şey yoktu tabii. Yani çok ısrar edersen anlatabilirim ama. Aynen. O zaman ısrar etmem Anlatmam. gerekiyor galiba. Hayır. Küçükken sabah uyandığında bir süre kimseyle konuşmazmışsın. Eskiden öyleydim ve korkunç biriydim. Yani bunu ben zaten yapanların korkunç insanlar olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bunu Rica senden ederim. duymak daha da iyi geldi. Geçti mi o? Geçti. Ha, geçiyormuş. Benlik kısmını söylemek gerekirse belki çoğu insanda da bu, belki hani bir şifre çözeriz. Yani Neden olmasın? anlatmak isterim bunu. O zamanlar okuyorum. Aynı zamanda da bir mesleğim olsun diye uğraşıyorum. Yani böyle inanılmaz hırslıyım, amaçlarım var ama ben bir de çok sabırsız olduğum için her şey çok çabuk olsun istiyorum. Ama bunu düşündüğüm zamanlar 14 yaşındaydım. Yani ne kadar hızlı olabilir değil mi? Ama bu bende aşırı bir gerginlik yaratıyordu. Mesela uyandığımda şöyle bir şey oluyordu. Neden uyandım ki bugün?
Yani niye? Ve mesela aşırı böyle neşeli biriyle karşılaştığımda neden bu kadar mutlusun? Şu an Aa. anlamıyorum. Aa. Çünkü hayatım tam olarak istediği gibi gitmiyordu. Çünkü zamana ihtiyacım vardı. Çünkü çalışmak istiyordum, bir sürü sorumluluğum vardı. Oraya varana kadar gerçekten çok mutsuz uyanıyordum. Ama yapmak istediğim işi bulduğumda, mesleği bulduğumda, tabii ki doğru orantılı para kazanmaya başladığımda ve aileme karşı sorumluluğumu yerine getirdiğimde fark ettim ki ben de ne var yani bunda gülünecek sabah sabah denilen kişilere dönüşüyorum. Yani aslında içsel huzuru bulduğunda ya da kendi amaçlarını yakaladığında çok mutlu uyanıyorsun. İstanbul'a geldikten sonra ne oluyor ya falan dediğin oldu mu? Ya da bir yanın otur işte evinde ya falan. Evet oldu ya, dediğim gibi çok küçük bir yerdi. Araba geçmiyordu sokaktan, yani o kadar sakin ve özgür yaşadığımız, çocuklar için çok özgür bir yerdi. Ve İstanbul'a taşındığımızda böyle bir meydanda bir apartman var ve meydanı görüyor. Yani İstanbul'da trafiğin böyle en uç noktada olduğu, işte internet kafe tam böyle pencereden bakma şuramda. İşte kasap, manav, her şey var. Orası Mecidiyeköy. Ayaz Ağa diyelim. Ayaz Ağa da olur. Maslak Evet. Ayaz Ağa. Merkez bu arada. Haberiniz olsun. Ondan sonra yani şöyle bir şey yaşadım. Tabii taşınırken anlamıyorsun o hengameden. Yani eşyalar geldi mi, apartman ne güzelmiş falan. Sonra yerleştik eve. Sürekli bir gürültü var, tamam mı? Ve şey zannediyorum. Yani o taşınma telaşından bitecek herhalde yani. Hani en azından akşam 8'de biter diye düşünüyorum. Ve bitmiyor İbrahim o. Sonra pencereden böyle baktım. Büyülendim. Ayaz Ağa'da büyülendim, düşün. Ama sen de senin bu boşluğuna Ve gelmiştir. sana yemin ediyorum hayır gelmedi. Gerçekten araba geçmeyen bir yerde büyüdüm. Ve şöyle bir dönemim oldu. 1-1,5 ay. Okuldan dönüyorum ya mesela. Pencereye annem yemek getiriyordu. Ben pencerede mesela makarna yiyorum. Televizyon izliyor gibi pencereden dışarı bakıyordum. Yani benim için bir filmdi yani o. Aa, Ama ne çok kadar ürktüm. güzel. O doğru tabii de keyifli bir tarafını bulmaya çalıştım tabii. Evet. Vallahi Zaten herkes dışarıda diye. şöyle girmiş bizim editör. Demek ki duygulanmış burada. Öyle mi? Büyük cesaret ama gidiyorum demek ve gitmek. Ardından sanırsın ki şiir mihir gelecek. Yok öyle bir şey. Baya ablanla annenizi alıp gidiyorsunuz. Evet. Evet. Her konuda böyle kararlı mısınız? Ailece böyle bir huyunuz var mıdır? Ya da sen gözünü karartır, istediğin neyse onunla ilgili uğraşır mısın? Vallahi ailede en kararlı benim. Herkesle aramda, mesela abimle ablamla aramda 10 yaş var. Ee, Annemle de bayağı var. Annem çok tatlılar. Çok çok bağlıyız birbirimize. O ayrı bir konu tabii ama en cesur olan ailede bendim ve biz hadi gidiyoruz dediğimde ben 15 yaşındaydım ve annemle bunu konuştuğumuzda tamam dedi. Sen söyledin Mutfak anne. masasındayım. Evet. Ve ben bu kadar çabuk tamam diyeceğini düşünmedim. Çünkü Demetciğim 15 yaşındasın. Hani Evet. çok güzel, cesursun, bana destek olmaya çalışıyorsun ama emin miyiz diye bir soru bile yoktu. Yani bunu artık gülerek anlatabilirim. Çünkü mutfakta oturuyoruz ve ya tamam mutlu değilsen artık bir karar verebilirsin hayatınla ilgili ve artık bizi dert etmene gerek yok. Merak etme ben varım dedim ve şöyle bir şey yaptı. Peki dedi ve kalktı masadan. Yemin ediyorum 15 yaş daha attım. 30 yaşındaydım o mutfak çıkışında. Çok hızlı oldu. Öncelikle tamam dedim yani yapacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Ve sonra çalışmaya başladım. Zaten ablam evliydi. Abim Almanya'da yaşıyordu. Biz annemle Zaten ikimiz. bu olan zaten ablan evlendikten sonra Evet. olan bir Ya şey. tabii her zaman eli üstümüzdeydi ama annemle ikimizdik. Buna rağmen aranız nasıldı? Mesela hep böyle bir hikaye vardır ya, çekmeceleri karıştırıp gizlice onun kıyafetlerini çalmalar falan. Evet, hepsini yaptım. Evet. Yalan söylemeyeceğim. Ama şu anda o utanıyor. Neden? Çünkü o benim kıyafetlerimi çok beğeniyor şu an. Şimdi de o çalıyor. Dans hayatına ablandan dolayı girmiş. Zorunluluk diyelim. Zorunluluk. Evet. 16 yaşında da profesyonel olarak dans etmeye Evet. başlamışsın. O süreçte ablan destekledi mi seni? Evet, çünkü çok böyle geniş kapsamlı bir sektör değil aslında, öyle de görünse. Hı hı. Yani sürekli yeni kızlar, erkekler görüyorum mesela ama bağlı oldukları birkaç yer var aslında sadece. Çünkü Hı hı. maalesef çok fazla sahne şovları ile ilgili bir maalesef para da harcanmadığı ve bu kadar emek verilmediği için sürekli aynı kişilerin içinde dönüyor sektör ve çok hırslı olan, çok isteyen
genç kızlar ya da erkekler de sadece 2-3 yere başvurabiliyorlar. Şimdi tabii ki bu videolar falan bence çok güzel bir şey oldu. Çünkü çok genç kız başvurmaya başladı. O zamanlar çok sektör yani çok geniş değildi, Tabii öyle canım. söyleyeyim. Ama ablamın bu tecrübesini çok kullandım. O da bana çok yardımcı oldu. Çok güvendiği, onun da güvendiği, benim de çocukluktan tanıdığım insanlarla çalıştım. Çünkü yani korkutmak istemem kimseyi ama ne olacağı da belli değil yani. Hani Tabii. gece kulübünde dans ediyorsun, sanatçı arkası dans ediyorsun. Hiç belli olmuyor ne olacağı Evet. ve kimle çalıştığın gerçekten çok önemli. Çünkü o senin artık patronun oluyor ve o seni güvenli yerlere dans etmek için götürüyor. O yüzden ablamın gerçekten hakkını yiyemem. O bu zamana kadar kimlerle çalıştıysa hep onlarla çalıştım. Eli de hep üzerindeydi Her zaten. zaman. O yüzden de çok güvende hissettim kendimi. Yani ne oldu? Bu kadar mana bul, gel o işi yap. İşte büyük konuşmayacaksın. Hiç büyük konuşmayacaksın. Olsun ama iyi olmuş bence. Çok güzel oldu. Efendim bundan sonra serbest vuruş bölümümüzde arada bir sizlerle anlamlı veciz sözler paylaşmak istiyoruz. Tamamen no context, gündemle filan hiçbir ilgisi yok. Siz ortamlarda satabilin diye. Bu haftanın sözü Napolyon Bonaparte'tan geliyor. Politikada aptallık bir engel değildir. Şimdi ilk haberimiz. Malumunuz günlerimiz dün gelen zamma hayıflanırken yarın gelecek zamma yakalanmamak için nereden ucuza ne alabilirim diye bir şeyler kovalayarak geçiyor. Örneğin geçen hafta gelen benzin zamlarından önce 3 kuruş daha ucuz benzin almak için benzinliklerde sıra olan arabaları bir yetkilimiz bu kuyruklar benzin zammından değil araç fazlalığından oluyor diyerek Pollyanna'ya bile abi abartmasak mı dedirtti. Sevgili yetkilimize öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar yolluyor ve kendisini daha fazla çenemizi yormadan uğurluyoruz. Biliyorsunuz 5 yıl önce nedenini asla anlayamadığımız bir şekilde kalıcı hale getirilen yaz saati uygulamasıyla karanlığa uyanıyor, karanlıkta eve dönüyoruz. Hayattan aldığımız zevk kış aylarında sıfıra iniyor. Bu uygulama yüzünden birbirini gün ışığında hiç görmemiş sevgililer, çocuğunun başını güneşte sevememiş anne babalar var. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de bakanlık talimatıyla cadde ve sokak aydınlatmalarının sabah 30 dakika erken sönüp akşamları da 15 dakika geç yanmasına karar verilmiş. Gerçekten devlet eliyle mutasyona uğrayan ilk millet biz olacağız. Karanlıkta görme becerimizi mi arttırmaya çalışıyorsunuz efendim? Yarasalar gibi yönümüzü yansıma seslerle mi bulalım? Ne istiyorsunuz bizden ya? Sevgili izleyenler biliyorsunuz her hafta eski şarkıcılarımızdan biri kendini hatırlatmak için ya Zeki Müren'e sallayarak homofobik açıklamalar yapıyor, ya şehir hastanelerini övüyor ya da yağ kuyruklarından falan bahsediyor. Bu haftanın ben hala buradayım diyen şarkıcısı Orhan Gencebay oldu. Kura kulluk edene yazıklar olsun temalı açıklamasıyla dış güçlerden döviz kurlarına bilmem kaç yılındaki karne ve kuyruklara kadar hepsine değinerek tüm tuşlara aynı anda bastı. Kendisine de Zonguldak'tan selam yolluyor. Yeni yılda vergi, ceza ve harçlara %36 zam getirildiğinin müjdesini de buradan vermek istiyoruz. Sevgili izleyenler, geçen hafta vatandaşlarımız çok zekidir. Cebinde parası yoksa eski yolu kullanır. Sözleriyle fakirliğe çare bulmak yerine hayatta kalma taktikleri veren bir yetkili bu haftada muhtemelen kimsenin bir sus Allah aşkına dememesinden gaza gelerek belki aylarca soğan yiyeceğiz ama kimseye taviz vermeyeceğiz diyerek ortalığı soğan kokuttu. Ne yapacağız efendim? Hepimiz soğan koka koka işe mişe mi gideceğiz? Love Action'ından hiç bahsetmiyoruz. Oradan yiyeceğimiz darbeyi hiç düşündünüz mü? Ülkedeki flört sayısı sıfıra iner. Siz yiyin soğanı, biz öbüşmek istiyoruz sevgili yetkili. Gerçekten ülkede garip sözcüğü de anlamını yitirdi. Yani Mordor medyasına bakarsanız 2 haber sonra uzaya çıkacağız. Yetkiliye baksanız soğan yiyeceğiz. Bizim de artık şirazemizin topuzu kaydı sevgili izleyenler. Efendim biraz da teknoloji haberi diyoruz. Bu hafta dayılara güncelleme geldi. Bir süredir cebindeki telefonu çıkar argümanının sokak röportajlarında eski gücünü kaybetmesi üzerine Instagram'ını çıkar özelliği aktif oldu. Bu yeni güncellemeyle dayılar artık
ekonomik kriz olmadığına sosyal medyaya yüklenen fotoğraflardan karar verebiliyor. Beta sürümü geçtiğimiz hafta denenen Instagram özelliğinin bu hafta tüm dayılarda aktif olması planlanıyor. Eğer kendilerini böyle geliştirmeye devam ederlerse yakın gelecekte insanlık yapay zekayla değil, son güncelleme dayılarla mücadele edeceğe benziyor. Şimdiden herkese sabır diliyoruz. Sevgili izleyenler, aracınızla kırmızı ışığa takıldığınızda içiniz mi sıkılıyor? Döşünüze fil mi oturuyor? Sıradaki haber sizler için. Gaziantep'te asker uğurlamak için yola çıkan bir grup otomobil kırmızı ışıkta durmuş. Bir anda araçlardan çıkan 9 genç çalan yüksek sesli müzik eşliğinde çifte telli oynamış. Yeşil ışığın yanmasının ardındansa gençler hemen araçlara geri binerek yola devam etmiş. Dostluk desem var. Hayattan keyif almak desem var. Vakti verimli kullanmak desem var. Neşeli sürücülere 144 lira para cezası kesilmesi gibi ufak bir detay da var. Ama o da işte 10 dolar mı ne ediyor zaten. Oynayın gitsin diyen editör mü olur diye düşünebilirsiniz. Oldu. Yatırım tavsiyesi değildir. Sevgili izleyenler, döviz fiyatları nedeniyle hepimiz elektronik aletlerimize gözümüz gibi bakıyoruz. Yanlışlıkla düşer, bozulur diye aklımız gidiyor ve tam da bu sırada gelen bir haber hepimizin kanını dondurdu. Amerika'da genç bir kadın AirPod kulaklığının tekini sen hap diye yut, sonra bunu TikTok'ta ağlayarak anlat. Ama nasıl böyle salya sümük tüm dünyada viral oldu. Kolay değil ama Amerika'da sen buna öyle ağlıyorsan Türkiye'de telefonun ekranı çizilse demek kendine zarar vereceksin. Dobarlan lütfen, bırakma kendini. Efendim, bir dönem ülkemizde sürekli Batı'nın ahlaksızlıklarını aldığımızdan yakınılırdı. Fakat geçtiğimiz günlerde İtalya'da Doğu'nun ahlaksızlıklarına çok benzeyen bir olay meydana gelmiş. Bu sefer ahlaksızlık ihraç etmiş gibi görünüyor Doğu. İtalya'nın Bari kentinde kadın hastalarını sevişerek iyileştireceğini iddia eden bir jinekolog otel odasında yarı çıplak yakalanmış. Yarım doktor candan eder, yarım hoca imandan eder, yarı çıplak doktor da insanı hasta olduğuna pişman eder denilebilir. Doktor Sihirli Flüt lakaplı bu alçak adam olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etmiş. İstifa etmesi Doğu'nun ahlaksızlığını tam olarak alamadığının bir göstergesi olmuş. Efendim Allah belanı versin diyoruz kendisine, tükürmeyi de ihmal etmiyoruz. Hanımlar beyler, serbest vuruş bitti. Bugüne kadar müziğin sesini duyar duymaz oynamaya başladığın en absürt ortam neresiydi? Çok utanıyorum. Annemler Bulgaristan göçmeni. Önce bunu söylemek zorundayım. Çünkü ruh hastası gibi orada o şekilde dans etmedim. Öncelikle bunu açıklayayım. Trakyalılar yani. Evet. Ve çok iyi roman havası oynuyorlar. Ve ben ya bebeklik videolarını falan izliyorum. Bu kasetler falan vardı ya. 92 doğumluyum. Gerçekten korkunç bir bebek yetiştirmişler. Şöyle söyleyeyim. Koltukta uyuyorum. Anladın mı? Son ses müzik, bütün komşular roman havası oynuyorlar salonda. Ve garip bir şekilde şöyle panlar var videoda. Annem aa falan şöyle kayıyoruz. Ben uyuyorum yani ama maalesef doğduğuna yakın derindire geleceğim. Bilinçaltına yerleşiyor. Yani 9-8 ile büyüdüm. Ve ben 5-6 yaşlarında annem beni alıyor, altın gününe götürüyor, Mevlüt'e götürüyor, okumaya götürüyor. Ve Mevlüt'teyiz arkadaşlar. Ve ben hayvan gibi roman havası oynuyorum. Annem paçamdan tutuyor. Mevlüt okunurken. Okunurken. Ben onun şarkı zannediyorum çünkü. Ama çok küçüğüm. Çok küçüğüm. Ağzına kurabiyeyi tıka tıka. Annemi çok rezil ettim yani bu zamana kadar. Annem de ya tamam her şey evin içinde yaşansın. Önemli değil. Yani bizim evde kötü bir şey olsa, bir kaos yaşansa tamam et yine roman havada oyna Demet ama komşunun mevlüdünde yapma bunu. Deliler gibi roman havası oynuyorum. Çekeliyor ya beni. Beni çekeleyince iyice hırslanıyorum. Diyorum ki niye sürekli evde roman havası oynamıyor muyuz diyorum. Ona kızıyorum. Ve gerçekten annemle abla kardeş gibiyim. Ablamla asıl anne kız gibiyim aslında. Bir kere de beni böyle altın gününe götürdü. Annem yemek yapmayı sever ama üşengeçtir yani. Babam mesela çok iyi dolma sarar adam yani o kadar marifetli. Ondan sonra ya 600 patates salatası ya hani altın gününde böyle dizerler ya minnacığım böyle oh bu ne falan diyorum tamam mı? Ondan sonra patates salatası kızım ye diyorlar komşunun ev sahibi falan. Annem de böyle yapıyor.
Demetciğim niye abartıyorsun bu kadar? Oh anne sen hiç yapmadın gibi hayatımda böyle bir şey görmedim diyorum. Ondan sonra mesela işte Hülya teyze tamam mı? Ayşen evde hiç yapmadın mı patates salatası? Yapmaz olur muyum? Yiyor hep falan diyor. Hayır diyor. Annemle o yüzden çok çekişiyorduk küçükken. En son ne zaman hıçkıra hıçkıra ağladın? Neden? Alacakaranlık izledim tekrar. Ya aman ya. Ona hıçkıra hıçkıra ağladın. Ben ağlanacakları yeteri kadar ağladım. Kendi çektiklerime de ağladım. Bir kenara attım her şeyi. Ne oldu? Uzun zaman sonra bir de biliyorsun ben 9 yıldır nefes almadan dizi yaptığım için. Evet. Dur şimdi ilk nefesimi burada alayım. Ya bir şeyleri izleyeyim diyorum ve ben gerçekten dram izleyemiyorum. Çünkü balık burcuyum. 26 Şubat ve yani sonuna kadar balık burcuyum. O yüzden mesela hayat güzeldirler, veririz o örnekleri ama Yeşil Yol falan bitiyorum yani. Ve çok küçükken zaten bittim, tükettim kendimi onları izlediğimde. O yüzden romantik komedi, böyle fantastik filmler, korku filmleri. Korku filmde ağlamıyorum, o kadar kötü bir durumda değilim Güldün ama. Ne oldu biliyor musun? Dedim ki bir şey izlemek istiyorum ve hiçbir şey dert etmek istemiyorum bunu izlerken. Vampirlerin hala var olduğuna, hala dediğimi unutmayın. Zaten varlardı. İnanmak istiyorum. Fantastik bir hayat Saç yaşıyorum. soyları tükendi yani. Evet. Şu an olmamaların nedeni o. Evet. Ya birkaç kişi kalmış, onlar şu anda buralardalar. Bizlerle. Ya neden? Çünkü gerçekten hayal gücüm çok geniş ve izlediğimde kendimi daha iyi hissediyorum. Tekrar izleyeyim dedim. Bende müthiş bir dipsomani var. Mesela Testere izlediğimde de yani Bütün 7 seri. tane yapıldıysa ard arda izlemek zorundayım hepsini. Zorundasın. Yani, Evet. Alacakaran dedim ki ya bir kafam dağılsın. Yani orada biliyorsun film seçerken zaten yarım saat uğraştığın için her şeyle. Evet ya. Ben bunu uğraşmak istemiyorum. Ben bildiğim yoldan gideceğim. İzlediğim şeyi tekrar izleyeceğim. Şimdi ikinci ya da üçüncü filmde gelmişim çünkü oralara. Akşam 7'de başlayıp artık gece 12 mi 1 mi? Ya Edward Bella'yı terk etti. Hatırla. Mevsimler değişiyor ya. Bak. Ben orada bir üçlü yakaladım. Biliyorlar. Alacakaranlık seyredenleri bir görebilir miyim? Hepiniz izlediniz. Herkes. Ben Avatar'a da ağladım bu arada. Onu da söyleyeyim. Avatar'a ben de ağladım. Tamam. Oha paraya Ben bak garanti diyor. ağlamak şeyinde değilim, amacında değildim. Alacakaranlık kafamı dağıtır diye açtım. Hı hı. Ondan sonra, şimdi bayağıdır da iş yapmıyorum dediğim 4 ay oldu ama. Ve teşekkür ederim. Ve mevsimler değişiyor. Tek filan akıyor ya. Ya dedim ki bu kadar mı aşık oldun be Bella? Deliler gibi ağladım hıçkıra hıçkıra. Ağladım. Çok güzel. Bu sahnede ağlayanınız var mı? Aa, Ben sizi alkışlayabilir miyim? ağlayanlara bir moral alkışı. Allah başka dert vermesin. Sıkı bir diyeti sana hangi yiyecek bozdurur? Yani Bunu bu kadar düşünemezsin. seçemiyorum ki. Ha. Her şey bozdurur. Bu arada. Yani tüm fast food'lar. Mesela İbrahim Çelikoğlu bir anımı anlatayım. Doğduğun Ev Kaderindir setindeyiz. Çok güzel yemek yiyor. İnanılmaz iştahlı bir insan kendisi. Dedim ki 2-3 gün sıkacağım boğazımı. Yani bir şey yemeyeyim de yani şu Rutkay da bana söylenmesin artık güzel bir şeyler giyebileyim. Dedim ki İbrahim dedim ben artık diyet yapıyorum. Kimse inanmıyor ki zaten. Yani beni gerçekten tam olarak tanısanız bunun bir espri olduğunu benim için anlarsınız. Dedi ki 3 saat sonra konuşuruz dedi. Çünkü daha yeni sete geldim ya hani kahve içiyorum bir ayılıyorum. Sonra öğle arası olmak üzere kaşınıyorum köşelerde tamam mı? Şimdi ne yiyeceksin salata mı? Salata yenir mi ya? Diye kendi kendime konuşuyorum böyle. Ondan sonra İbrahim dedi ki güzel dedi makarna. Tamam. Diyetteyim ama tamam. Çünkü benim için tamam yani. Dedi ki güzel dedi antrikot da söyleriz dedi. Tamam dedim. Tamam. Bir de dedi şinitsel söyleyelim dedi. Etten emin değilim dedi. Bunlardan dedi ama 2'şer tane dedi tamam mı? Dedim ki İbrahim ben yiyemem dedim onu o kadar. O dedi ben yine de söylüyorum sen gelin dedi keyfine bak dedi ona göre yersin dedi. Masada tamam mı? Ay çok kötü bir şey yapıyoruz İbrahim ben de yememeliyim dedim. Yemin ediyorum.
En son İbrahim'e böyle yaptım. Sen antrikotun yarısını giymiyorsan ben alabilir miyim dedim. Yani benim diyetim bu kadar çabuk bozuluyor. Tam olarak yani 3. gündü zaten bu. Öyle bir hafta falan yapmışlığım yok. Çok hırs yapmam lazım ama ne için? Mesela altın kelebek için olabilir. Şu an. Galiba sadece o. Dürüst davranmaya çalışırken ipin ucunu kaçırıp patavatsızlığa döndüğün oldu mu? Bunu hayatım boyunca hep yapıyor olabilirim. Ama bunu samimiyetten yapıyorum. Buna inan. Mesela çok kötü bir ilişki yaşıyor arkadaşım. Ya da çok toksik bir şey yaşıyor. Gerçekleri ona yani görmesini istediğim için sarsmak doğru olmuyor tabii. Tüm çıplaklığıyla anlattığımda tabii herkes hazır olmuyor bunu duymaya ama aslında ben korumak istediğim için dürüst olmaya çalışıyorum. O yüzden galiba insanları da bazen kırıyorum. Fakat uzun vadede işimize yarıyor bu durum. Yani şey olur ya, teselli edilir. Tabii ki dost teselli edilir. Bunda bir sorun yok. Fakat iş artık gerçekten bir dost tavsiyesine geldiğinde her şeyi tüm çıplaklığıyla anlattığımda kırıcı oluyorum. Yani kendimden örnek veriyorum, anlatıyorum. Artık her şeyi perişan edip anlatıyorum. Hani yerden yere vuruyorum. Bize daha kayda değer bir şey gelirse o zaman konuşalım deyip böyle hani ya gerçekten arkadaşım beni seviyor mu falan diye düşünen arkadaşlarım. Ama bence Bir tuş bu... alabilir miyim? Olmuştur. Rutkay tuş aldın. Hayırlı olsun kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. Bu patavatsızlık değil ya. Ben de biraz böyleyim. Benim de Yok yani bir ya şey bence eleştirirken ağzımın kişinin yayı önce yoktur kendinin ya. tecrübe etmesi gerekiyor bunu. Yani benim de buradan almam gereken ders bu. Çünkü kişi zaten duyacağına hazır olsa gördüğüne inanır ya hani zaten. Düşünsene yani yaşadığın neyse ona ikna değilsin. Demek ki ikna olmak istemiyorsun. O yüzden kim sana ne söylerse söylesin ikna olamayacak. Bunu kendimden de biliyorum zaten. O yüzden neden kırıcı oluyor? O an hazır olmuyor. Hazır olsa zaten kendi yapar kendini ikna zaten. eder. Evet. O yüzden. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Evet diyenlerin ellerini görebilir miyim? Çok merak ediyorum ya. Gayet iyi. Okumam diyenlerin ellerini görebilir miyim? Şöyle olur. Okumayı çok isterim. Deklarasyon. O kadar isterim ki. Fakat şöyle bir sıkıntım var. İstiyorsa yani 20 yıl önce bir şey yaşamış olsun. Orada hani tarihli falan okuduğumu düşün onu. Bende şöyle bir sıkıntı var. Unutmuyorum. Ha. Kadınların hepsi gibi. Bir sende var diyecektim ben de onu. O yüzden yani gerçekten o ilişkiyi bozarım. Ha. Bozarım. Ha ona Ya tutuluyorsun. içimi yer yani. Hiç unutmam. O yüzden hemen kıyaslamalar, bir şeyler. Ama ilkokuldaki aşkın için öyle yapmamıştın diye yaparım. Dürüst Çok olacağım. iyi. Peki okumam diyenlerden biri neden okumadığını söyleyebilir mi? Dürüst olun. Dürüst olun geldi. Ha, Ha kuzum benim dert yazıyor sanıyordum. Aynen. Çok iyi fikir. seninle ilk öpüşmemiz var ya o kadar iyiydi ki. Büyüdüğünü ilk ne zaman hissettin? O mutfakta hissettim. Ha. Annemle konuştuğum o mutfakta hissettim. Tabii ki hep büyüdüğümü sandığım zamanlar aslında daha büyümedim diyorum kendime. Galiba her şey tam, artık ailem çok iyi durumda. Tüm sorumluluğumu yerine getirdim dedikten sonra şey başladı İbrahim bende. Burada bir Demet var ve şimdi onu büyütmemiz lazım. Aa. O yüzden sürekli kademe kademe gelişiyor bende bu. Her verdiğim kararın aslında doğrusu yanlışıyla beraber her yaşadığım olayın sonunda da ya bu sana tecrübe, bak bir yaş daha büyüdün diyorum ve bence bunun benimle ilgili bir sonu yok galiba. Çünkü büyüdüğümü zannederken aslında kendimi büyütmemişim. Onu anladım. Hiç 6. hissine güvenip çok fena patladığın oldu mu? Yani çok hayalperest olduğum için ya şöyle zannetme ama ne olur. Yani kafasında hiç olmayacak şeyleri senaryolaştırıyor. Biraz benziyor tabii bu vereceğim örneğe. Dur kendi kendime yalancı çıkarmayayım şimdi. Gülme, gülme. Çok fazla hissettiğim şeylere inanan biriyim. Aha. O yüzden ya benim hislerim çok kuvvetli
diyebiliyorum. Şimdi bunu dediğim için de ne oluyor? Benim hislerim çok kuvvetli. Sen galiba beni sevmiyorsun, ben böyle hissediyorumlara gidiyor. Aa. Bunlarla ilgili büyük şeyler yaşadım ve karşımdaki insanlar bana şunu söyledi. Hislerin çok kuvvetli olabilir. Yani %75'i doğru çıkabilir. Fakat abartma artık dedikleri oluyordu. Mesela şöyle, bence sevmiyorsun beni çünkü böyle yaptın bugün. Onun altında bu yatıyor bana kalırsa diyorum mesela. Hayır, sadece karnım ağrıyordu ya da belim ağrıyordu, o yüzden ilgilenemedim diyor mesela. Hayır, bence böyle olduğu için sen benimle ilgilenemedin. Onun sebebi de bu. Sana direkt söylüyorum. Sence dürüst olmamalı mısın? Yani bana dürüst ol ve bunu kabul et. Kaçma bundan, birbirimize dürüst olalım diye bir de ikna aşamalarım oluyor. Bunların çok yanlış çıktığı oldu tabii. Sen sonuçta o kadar konuştun diye evet mi diyorlar yani? Ya çoğu zaman evet demek zorunda kalıyorlar tabii ama Ve senin altıncısı hep kuvvetli oluyor o yüzden. hayır, çoğu şeyde hislerim kuvvetli Yok, çıktı. hissediyorsan doğrudur zaten. Ben de öyle düşünürüm. Ama patladığın sürekli oldu. oluyor diyebiliriz. Hiç arkadaşlarına yaptığın işler konusunda beni eleştirin deyip eleştirdiklerinde feci bozulduğun oldu mu? Sürekli. Ben dürüst olmaya geldim buraya ama Aynen Tamam. doğru ya. Evet. ne olursa olsun tabii ki gerçekler acıtıyor ve sinirlendiriyor yani. Şöyle tabii ki oluyor, dostluk nedir? Tabii ki yani en çok sen yaralayacaksın ki beni gerçekleri söyleyeceksin. O zaman sen benim dostumsun diyorsun. Hı hı. O zaman çünkü yüzüne vurulacak bir gerçek de yok. Rahatsın o an. Dostluk bu değil mi? Ben de çünkü öyle yapıyorum sana diyorsun. Zaman geçiyor. Dostlarım da bunu benden de açıkça duydukları için şu an saçmalıyorsun. Ve sebebi bu. Başına bunlar geldi ve bilmem ne diyorlar mesela. Ne kadar kırıcısın şu anda diyorum. Yani direkt olarak bu söylenmez ki. Çünkü evet diyorum, üzülüyorum, üzülmeme tahammül edemiyorum. Dostluk böyle bir şey değil diyorum. Lütfen bu kadar da göz göre göre kırılmaz insan ama. O yüzden ben tam olarak kabul edemiyorum bunu. Duyduğum şeyi kulağıma küpe tabii ki yapıyorum. Ama o an gerçekten çok yakından duymak beni üzüyor. Hemen hemen benzer olaylar yaşıyorsan bir de sana böyle fikrini söyleyen arkadaşınla kendisinin tam olarak yapamadığı bir şeyi neden yapamadığını biliyorum. Hı hı. Akıl veriyor olması biraz şey hissettiriyor. O biraz... Gerek yok çünkü ikimiz de beceremedik demek ki. Gel bunu konuşalım yani. Birinin sana göz göre göre yalan söylediğini anladığında nasıl tepki veriyorsun? Bunu düşünebilirim biraz. Şöyle bir şey yok. Onu biliyorum en azından. Mesela yalan söyledin bana. Yalan olduğunu biliyorum bunun ve peki yarın tekrar konuşuruz gibi bir sabrım yok benim. Ha. Yani onun yalan olduğunu, yalan söylüyorsun demeden söylettirmem gerekiyor. Hele ki değer veriyorsam karşımdakine, ben o gerçeği duymak zorundayım o an. Eve gidip o yalan olduğunu bile bile o dertle oturamam. O yüzden elimden geldiğince, tabii ki en sonunda hala söylemiyorsa bana yalan söylüyorsun diyorum. Hı. Ben o gizemle Evet. yaşayamam. Güzel. Ne zaman söyler? Çünkü çok kırıldığım için ne olur söyle çünkü ben seni sevmeye devam etmek istiyorum diyorum aslında. Ünlü olduktan sonra hiç aramayan akrabaların, arkadaşların, kuzum ne haber mesajları attı mı, sen ne cevap verdin? Çok fazla olmadı aileden. Arkadaşlardan oldu böyle beraber büyüdüğüm dedim yani 7-8 yaşında beraber Evet. büyüdüğümden bahsediyorum. Suratları o kadar değişmiş ki bir de çok küçüktüm. Yani hani ya kesinlikle çocukluk arkadaşım biliyorum. Çünkü ismini soy ismini hatırlıyorum. Fakat başka biri. Yani inan ben çocukluk fotoğraflarıma daha çok benziyorum. Yani arkadaşlarım acayip değişmişler. Şey hissedemiyorsun o zaman. Duygusal bir bağ hissedemiyorsun. Ne eğlenirdik ya falan diyor. Ama bambaşka biri olmuş. Evet ya falan diye hani. Her şey yolunda mı? İyi misin? Hatır gönül tabii ki soruyorum. Çünkü belli ki çocukluğum geçmiş. Öyle bir hatırımız var birbirimize ama şey hissedemiyorum. Yalan yok. Hani vay Anladım. be seneler sonra tekrar bir aradayız. Çünkü sanki başka birine bakıyormuşum gibi Evet, hissediyorum. tabii, o kadar da zaman geçmiş. Ama öyle akrabalardan falan yok. Zaten öyle akraba çok geniş böyle kalabalık bir akraba şeyimiz olmadığı için çok çekirdeğiz. Onlarla da görüşüyorum zaten. Muhakkak görüşelim dediğin biriyle muhakkak görüşür müsün? Görüşmem. Kendinle arkadaş olabilseydin gıcık olduğun huyun ne olurdu? Ben aşırı aceleciyim. Ya. Evet bu yüzden mesela çok yeni fark ettim. Birkaç yıldır farkına vardığım bir şey bu.
yavaş insana hiç tahammülüm yok. Üf, Hiç yok. benim de biliyor musun? Yani ben o yüzden çoğu mesela iş yerinde arkadaşlarım neyse biri bir şey yapıyorsa yani şunu da kaldırayım da mutfağa... Ya öyle bir şey yok. Yani buna yeltendiği an belli ki çok yavaş ilerleyecek her şey. Ben götürürüm deyip alan insanım. O yüzden ben öyle olmasaydım ve ben arkadaşım olsaydım acelecilik beni yorardı yüksek ihtimalle. Çünkü ben aslında insanları yorduğumun farkındayım. Çünkü ben de çok yoruluyorum. Yıllar önceden böyle 2-3 yıldır fark ettiğim şey de şu. Bir gün dedim ki ya ne yaşıyorsam onları yazmak istiyorum. Yani böyle bir hatıra defteri bir şey yani. Çünkü hiç olmadı hayatımda. Hiç yazmamışım böyle. Yazmaya başladım İbrahim. Şöyle bir şey oldu. Hep bir sonraki kelime aklıma geliyor ve kalemle şöyle bir savaş veriyorum. Ay iyi de yani önce yani yazmaya başladığın kelimeyi bitirmek zorundasın ki bir sonraki kelimeye geç ve o cümle olsun değil mi? Öyle bir şey yok. Artık kelimelerle savaş verip cümlelere atlıyorum. Ve dedim ki sen kesinlikle korkunç birisin bu konuda. Yani aceleciliğin başkalarının yavaşlığıyla ilgili de değil. Kendinle de yarışıyorsun. O yüzden yazamıyorum. Sonra işte dedim ki acaba bilgisayarda, laptopta takılsam daha mı kolay olur? Sen benim parmaklarımın girdiği hali görsen şok geçirirsin. Hani kalemle daha iyiymişim. Öyle söyleyeyim. Bir fotoğrafta aa ben iyiyim ya deyip arkadaşlarına harcadığın oldu mu? Geçiyorum bu soruyu. Hayır ya. Ya çok olmamıştır. Çünkü bu konuda yani arkadaşlarım burada istiyorsanız söylersiniz diye düşünüyorum. Çok da cesaret edebilir misiniz ondan da emin değilim ama gerçekten kendimi çok harcadım ve hiç kimseden izinsiz fotoğraf koymuyorum arkadaşlarıma haber vermeden. Buna tamam mısın yani beğeniyor musun kendini diyorum. Benim bence çok harcandığım fotoğrafım oldu. Evet bence öyle. Senin Değil harcına... mi? Gördüyseniz eğer çok harcanıyorum fotoğraflarda. Yok ışık mağduru. Kızım yok senin şey. harcandığını biz şey yapıyoruz. İyi fotoğraf diye koyuyoruz. Belki oradan kafan Yapma. karışıyor olabilir. Yapma çok. Evet. Son zamanlarda dinlerken utandığın bir şarkı var mı? Böyle telefonu ters çevirdin. Telefonu hiç düz çevirmiyorum diyeyim. Nabızı biliyor musun? Nabızı biliyor muyum? Öldürdün artık nabzımı yoklama. Biliyor musun? Evet biliyorum. Çok var yani Evet. aslında bunlar benim Nabızı için... bilen var mı? Yapmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz siz. Beyefendiler biliyor. O taraftan bilen hanımefendi sizin bilmediğiniz yok maşallah. Başka bilen var mı? Sizler biliyorsunuz. Yavaş yavaş dökülüyor. Buradaki herkes nabızı biliyor mutluyum. abi. Evet, o belli oldu. Ama tabii her yerde dinlenmiyor. Her yerde dinlenmez Yoksa nabız. kötülediğimden değil, müthiş şarkılar. Hayır zaten Arkasında. biraz damar seviyoruz gibi bir şey mi acaba? Seviyorum. Evet. O genel olarak Ya her şeyi seviliyor. dinliyorum da onlarla Onu böyle bir garip bir ekstra. şey hissediyorum yani. Hani bu şarkılar yapılmış, cesaret edilmiş ve bir şey söyleyeceğim. Şu hiç yadsınamaz. Gerçekten de fazla dinleniyorlar. Tabii Ya canım. burada müthiş bir matematik var. Hani yani damar mıdır değil midir onu bilmiyorum. Şey var. Daha nasılsınız ben geldim diye mi? Evet. Biliyoruz değil Kasıldınız. mi? Ezbere Bugün biliyoruz. özel mi toplandınız? Cenazem mi var? Işıl ışılsınız. Bilmeyen var mı? Bilmeyen yok değil mi? Duymayan, Yoktur. bilmeyen yok. Çok iyi. Reddedilme hikayen var mı? Ne oluyor biliyor musun? Senin programından böyle kısa kısa video alıyorlar. Tamam mı? Hiç reddedilmedim dedi. Bikinili Ha. fotoğraflarımız falan garip böyle. Evet. Ama reddedilmedim hiç. Hayır, bunu böyle koyarlarsa başıyla koysunlar ne olursun. Başından sonuna alsınlar videoyu. Hadi inşallah. Çok güzel. Şöyle bağladım cümleyi. Evet. Reddedilmedim. Birisi için yaptığın en büyük enayilik ne? O kadar vaktimiz var mı bu gece ya? Yapma be. Çok vardır. Bir tanesini söyleyeyim. Şöyle bir arkadaşım paraya sıkıştı. Dedi ki bana dedi kiramı ödeyeceğim dedi destek olur musun dedi. Olur dedim. Yani korkunç bir ilişki yaşıyordu bu arada onu da söyleyeyim. Onu o kadarına girmeyeceğim tabii. Sonra tabii ki iyi misin her şey yolunda mı falan dedim. Hemen para gönderdim ona. Sabah uyandım ortak arkadaşlarımız bana fotoğraf attı. Aslında korkunç bir ilişki yaşadığı kıza evlilik teklif etmiş ve ev kiram diye söylediği şey aslında evlilik yüzüğüymüş benden aldığı para. Çok sertti.
Çünkü artık parayı kimden geri alacağım? Hı? Kızdan yüzüğü geri alamam. Onu bir bakabilir miyim? Ne? Çok küçük ver ben sana büyüğünü alacağım falan diye. Aa. Evet yani neden? Hala arkadaş mısın? Yo değilim. Ha evet, mantıklı çünkü. Ezberini unuttuğunda ay pardon ya dikkatim dağıldı yalanını atıyor musun? Atıyorum. Şöyle çok olmaz çünkü aşırı iyi ezber yapıyorum. Hı hı. Diye kendimi övmüş için Bu övmek için övgü değil konuşamadım. kuzum, bu övgü değil. İnan görsel hafızam aşırı yüksek olduğu için mesela ben Bu övgü yazarak biraz. asla Şaka ezberleyemem. Okuduğum zaman o benim daha çabuk aklıma giriyor. Ama sette de şöyle bir beklenti doğuyor ya hani. Yani 2.75 bayağı monoloğa yakın konuşmam var mesela. 2.75 3 sayfa demek arkadaşlar. 3 sayfaya yakın yani ve terapist sahnelerimiz falan olduğunda Hı da hı. tek plan çekmek zorundayız. Ve hani en böyle burun kaşın diye bir şey yapsak en başa dönüyoruz falan. Öyle bir şey düşün. Hep şeye yedirmeye çalışıyorum ama İbrahim bunu ya hiçbir şey olmadı sonuçta atıyor demesinler diye. İlla bir şey yakalıyorum. Bak şimdi virajı alıyorum tamam mı? Gitgide unutacağım galiba diyorum. Konuşuyorum. Aa kelime gelmiyor aklıma. Mesela bir tane straforu yerleştiriyor. Yani benim en sevdiğim kamera arkası ekibim koyuyor mesela. Hiç onu da şey yapmıyorum. Ha, pardon ya dikkatim dağıldı diyorum mesela. Ama bir şey görmeden bunu yapmıyorum. İşte ne oluyor? Uçak geçiyor. Pardon ya hani tam olarak bir çıktım ya hani. Neyden çıkıyorsun ki hani? Ya çok oldu. Evet. Ama hep bir işte uçak geçti, işte bir şey oldu. Herkesin görebileceği şekilde. Ya o insanları çok kurtardım bildiğim için rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Anladım. Seni seviyorum yerine kullandığın bir şey var mı? İyi ki varsın. Ha. Peki batıl inancın var mı? Bir sürü. Mesela. İlk mesela taşındığım evde ya da ilk defa arkadaşımda kalacaksam yastığın altına anahtar koyuyorum Aa. ki evleneceğin adamı görsün demişler. Gördün Bana mü bir şey? söylediklerinde hiçbir şey görmedim. Ama ne olursa olsun şey diyor mesela artık onlar revize oluyor bir de. Geleceğinle ilgili bir ipucu falan diye. Sürekli o alışkanlık haline gelmiş bende. Anahtar koyuyorum. Yastık görünce altına Bir anahtar. de en güzelini biliyor musun? Tüm böyle edindiğim arkadaşlıklar, dostluklarda zaten buna inanan arkadaşlarımla böyle hani gerçekten mi? Sen de inanıyor musun? Evet deyip koşarak yastıkların altına anahtar koyuyorum. Peki 1 ile 10 arası ne kadar kıskançsın? 28-30. 50-100 falan. O kadar mı ya? Çok kıskancım ama belli etmem. Ne o? Kıskandığımı belli etmem. Ne oluyor peki? Böyle, karnım buruluyor falan. Kötü oluyorum. Ya. Çok uzun sürmüyor. Küçük bir atak Aha. geçiriyorum. 3 saniye. Yani beyne bir süre kan gitmiyor bende. Sonra yani 2-3 nefes alıp verdikten sonra aslında bunun çok manasız bir şey olduğunu idrak edebiliyorum. Ama ben Kötü. bu konuyla ilgili kavga edemem kimseyle. Kıskandığımı belli edemem. Neden? Yani zamana bağlı. Çok erken belli etmem bunu. Ha. En sevdiğin küfür ne? Ya. Güzel. Sen kalk bu kadar hazırlan. güzel güzel otur, hayatını anlat. Hayallerini anlat. Gerçekten güzel. İlk defa galiba gerçekten küfür duyduk değil mi? Ya ben hep ediliyor zannettiğim için. Siz biplerken ne söyleniyor o zaman? Hey, eşek falan. Allah kahretsin seni. Yok bizde kalaylanıyor canım, şaka yaptım. Güzel Şaka ağız dolusu söylenebiliyor. Evet. Küfür uzadıkça hırs azalıyor bende. O yüzden tek kelimeyle dolu dolu etmeyi daha çok seviyorum. 2 haftadır küfür konusunda deklarasyon dinliyoruz. Neden bilmiyorum ama haklısın. Evet Hazal'ın açıklamasını çok doğru buluyorum bu arada. Evet. O bir tartışma yaratmış. Birileri çok doğru buluyor, birileri de ama o ne be falan diyor. Her zaman olduğu gibi. Aynen. Biz ama destekliyoruz. Öyle küfür etmemeye gayret ediyoruz. Fakat küfür bulamadık hala. Aklınızda bulunsun. Erkeklerin edebileceği küfür bulursanız bize mail atabilirsiniz. Yeterince dürüst müydü sizce?
senin hayatında önemli bir yer teşkil eden mesleğinle ilgili bir şeye geçmek istiyorum. Tabii. Bu özellikle de son dönemde senin daha sık karşılaşmamıza, sağda solda resmini görmemize sebep olan o reklam kampanyası ile ilgili bir Evet. şey soracağım. Sen geçtiğimiz yıllarda Panten'in yüzü oldun, değil 2 mi? yıldır öyleydi. 2 yıl oldu değil Hı mi? hı. Evet. Çünkü geçen sene değil, daha uzun diye hatırlıyorum. Evet öyle ama Evet. aslında çok dolu dolu değerlendiremedik pandemi Tabii sebebiyle. canım. O yüzden ya uzun zaman sonra senin vasıtanla zaten böyle kalabalık bir yere de bir şeye dahil oluyorum. Çok güzel bir yolculuğumuz oldu. Çünkü çok dil birliği sağladık aslında, öyle söyleyeyim. Hı hı. Bilmiyorum, belki fark etmişsindir ama ben böyle daha doğallık, gerçeklik, hep onu yansıtmaya gayret eden biriyim. Hı hı. O yüzden Panten'le yolumuzdaki en büyük artımız da şuydu. En doğal halimizde, en gerçek halimizde, en sağlıklı haliyleydi. Hı hı. Söylemek istediğimiz şey buydu bu zamana kadar. Her zaman da aslında kadınların içindeki, yani aslında tüm insanlar için ama özellikle kadınların içindeki gücü dışarıya çıkarmakla ilgili çok güzel mottolarımız oldu, kampanyalarımız oldu, Hı hı. çok güzel reklam filmlerimiz oldu. Kadınların neye ihtiyacı var ve bu konuda gerçekten Panten'le yol aldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü gerçekten derdimin neyle olduğunu merak ediyorlardı. Onların da fikirleri çoktu. Ya her zaman şunu söyledim. Benim kuaföre gidecek bir vaktim yok. Yani bakım yaptıracak, zaten doğamda da öyle bir şey yok. Yani öyle büyümedim zaten, emin ol. Saatlerce kuaförde takılayım falan. Bir de aceleci olduğumu da söylemiştim. Mümkün değil. Yani hep şey istedim. Dileğim oydu. Zaten önceden de Panten kullanmamın etkisi çok güzel. Çünkü bir şeyi tanıtırken arkadaşlar, bana göre, bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama bir reklam anlaşması yapıyorsun ve yıllarca bir ürünü kullanıyorsun. Onun reklam filminde aracı olmak, o markanın, Hı hı. kendimi çok dürüst hissediyorum mesela. Bu bana kendimi daha iyi hissettiriyor. O yüzden markanın geri dönüşünü de çok iyi bildiğim için zaten kullanıyordum. Biraz da size anlatayım gibi oldu. Bizim bu yıl kampanyamızda sen de göster saçlarının gücünü. Çünkü ne olursa olsun, yani kendimizi çok iyi hissetsek de, o gün tamam enerjimiz de yerinde desek, aynaya baktığımızda mesela yok ya, galiba saçlarım iyi değil ve ne bileyim toplasam mı, dışarı çıkmasam mı diye düşünüyoruz. Bu araştırmalarda da böyle çıktı. Ben de kendimden bildiğim için öyleydi. Çok çok eskiden ve hem kuaföre gitmeden evde bakım yapabileceğimiz bir aslında setle karşı karşıyayız. Hem de çok çabuk edinebiliyoruz. Hı hı. O yüzden kuaför markaları kadar iyi bir üründen bahsediyorum. Hem sağlıklı görünecek, hem güçlü olacak, hem de kolay şekil alacak diyeyim. O yüzden çok çok mutluyum. Hem de yakın zamanda Altın Kelebek var. Çok sık hazırlanıyoruz. Benim için çok önemli. Çünkü biz 2 yıl hiç Altın Kelebek'te bir var olamadık. Tabii Çünkü canım, pandemi yani, sebebiyle. evet. Çok da üzülmüştüm. Şimdi dolu dolu geliyoruz. Uzun zamandır da çok da titizlikle çalıştığımız bir şey bu. Hem Evet. Panten ailesi çalışıyor, hem de ben kendi adıma her gün provadayım. Öyle Evet. söyleyeyim. İnşallah hakkını verebilirim. Alkışlıyoruz. Hayatına girdiği günden beri dans etmeyi hiç bırakmamışsın. Sana kattıkları ve senden götürdükleri ne bu dansın? Götürdüğünü zamanda düşündüm. Aslında götürmemiş. Bunu yeni fark ettim. Şöyle, dediğim gibi dans etmekle ilgili ablamı gördüğümde mümkün değil yani, bu kıyafetle mi, nasıl yani, herkes seni izliyor, farkında mısın dediğim bir noktadan, tabii ki yaşım çok küçüktü. Aslında ne kadar zor bir şey gerçekleştirmiş, bunu gördüm. Hemen zaten onun yerine ben geçtim diyebilirim. Çok şey öğrendim çünkü çok küçük yaşta gece hayatını gördüm. Öncelikle o benim için önemli. Aslında buradan edindiğim çok büyük dersler var. Çünkü ne olursa olsun, yani şu insan olmadım, emin olun, 15, 20, 21 arası. Hiç orada eğlenip izleyen olmadım. Konsere çok gidemedim. Hep konserde dans ettim. Atıyorum bir yerde dans ettim. Arkadaşlarım orada. Lisedeyim o zaman ve oradalar. O zamanlar bunun, ya bu çok büyük haksızlık. Çünkü benim gençliğim elden gidiyor dediğim zamanlar oldu. Bunu çok dramatik hale getirdiğim ve bunu kullandığım zamanlar oldu aileme karşı. Yalan yok ama şu anda şunu düşünüyorum. Bedenimi sevmeme, kendi maddi gücümü oyunculuk ilk sağlamadığı için bu özgürlüğümün dans vasıtasıyla olmasına ve galiba şu anki cesur halimin çok doğru bir şekilde çıkmasına bağlıyorum şu anki halimi. O zamanlar dediğim gibi götürdüğü şeyler tabii ki, yani 15, 18, 19 yaş arası ne yapıyordun Demet?
ne bileyim belki sen de kulübe gidiyorsun oralardaydım illaki görmüşsündür benim diyebilirim. Ya da atıyorum Bengü'nün sahnesinde ben şehir şehir geziyordum. Hiç görmediğim yerleri gördüm aslına bakarsan. Kıbrıs'ta konser oluyordu. Annemden imza alıyorlardı yani. Reşit diyelim ki nasıl gideceğim falan. Ama çok şey öğrendim. Dostluk kavramı benim için bambaşka bir şey oldu. Çünkü belki oyunculukta bu kadar böyle bir dostluk yoktur ama dansçılarda bu çok güçlü. O yüzden herkes birbirine çok destek olur. Çok şey öğrendim. Yani bir tek o işte ne bileyim birkaç yıl daha geç başlayabilirdim. Keşke öyle olsaydı dediğim zamanlar oldu ama şu an %100 yani iyi ki ve iyi ki dansçı olmuşum diyorum. Yani benim de dans eden çok fazla arkadaşım var ve benim de çoğu zaman dans hayatımda büyük bir yer kapladığı için çok önemli buluyorum. Bir de gün geçtikçe hani sen de söyledin ya bu TikTok'lar sayesinde Evet. insanlar artık yeni kurulan dans ekiplerini, okullarını falan tanımaya başlıyor. Enteresan bir şekilde de kadın erkek herkesin bir ciddi Çok bir güzel. eğilimi var diye düşünüyorum. Çünkü dansçılar için de televizyon ya da gece kulüplerinin ya da eğlence hayatının dışında çok tatlı tam istedikleri saatlerde çalışabilecekleri bir gelir olmuş oldu. Evet. Bu yüzden aslında çok mutluyum. Aslında biraz da Instagram'da video koyma sebeplerim. Çünkü tek gün Repo'mda dans provasına gidiyorum ve 1,5 saat prova yapıyorum ve o videoyu çekiyorum. En büyük sebebi tabii ki genç kızlardı. Hı hı. Çünkü bundan utanmamaları gerekiyordu. Dans etmek asla kötü bir şey değil ve bu hiçbir zaman kötü olmayacak. Evet. Ve kimle dans ediyorsam ben ona ne katabilirim? Onun tanınması için elimden ne gelir diye düşündüm. O yüzden sonra bir baktım hatta öncesinde de benim gördüklerim vardı. Herkes özel ders alıyor, herkes arkadaşlarıyla dans ediyor ve bunu gerçekten çok güzel yapıyorlar ve hayatlarında hiç dans olmamış insanlar dans edebiliyor. Evet. O yüzden çok çok mutluyum. Şimdi arkadaşların özellikle dans ettiğin zamandan bahsediyorum. Arkadaşların oyunculuk yapman için seni böyle bir desteklemiş falan ama sen ay ben nasıl yapacağım falan diyormuşsun. Evet. Öyle mi? Zaten çok istiyordum oyuncu olmak ama çok zor ya aslında. Gerçekten eğitim almak, ondan sonra böyle üstünden o şeyi atmak, kendinden emin olmak uzun bir süreç gibi geliyordu ve benim aslında çalışma tempom buna pek uygun değildi diye düşünüyordum. Hı. Herkes şey diyordu, ne olacak ya yaparsın. Öyle bir şey değil yani tabii ki. Öncelikle öğrenmem gerekiyor. Nasıl oynanır yani biliyor olmam gerekiyor. Sonra aslında çok ısrar ettiklerinde olabilir fakat dedim şöyle olmaz. Hiçbir şey bilmeden ben oyuncu olmak istiyorum. Gidip bir ajansa böyle bir yol haritam olmamalı benim. Çünkü bir şey yapıyorsam tam yapmalıyım. Zaten istediğim, hayalini kurduğum bir şey. Ama hep şunu düşündüm İbrahim. Bir dizide oynamak değil, şansın yaver gider oynarsın. Ya da gerçekten o an doğru zamanındır. Seni de seyirci çok sever ama ya dedim başka bir proje sonrasında bana mikrofon uzattıklarında bu karaktere nasıl hazırlandın dediklerinde ben cevap veremezsem ve ben hiçbir şey söyleyemezsem şunu diyemem değil mi? Ne bileyim içimden geldi. Öyle çalışmış. Evet o yüzden Şahika Tekan'da gittim. Hatta Sumru Yavrucuk vardı ve ben onunla No 309'da sonra oynadım. Hı hı. Arkadaşımın çalıştığı yani kostüm yaptığı bir dizide oynuyordu o. Ya bizim Demet var ya sete git gel yapıyorum çok çünkü. Sağ olsunlar beni çok seviyorlar. Arkadaş olmuşuz herkese. Sumru Yavrucuk müthiş bir oyuncu zaten. O çok ayrı ve kalbi de müthiş. Madem öyle bir şey istiyorsun eğitim alacaksın. Şahika Tekan'da gitmelisin dedi. Peki gideyim falan dedim. Bir öğrendim ve orası yani bir okul. Yani 4 gün oradayım. Ben o zamanlar cheerleaders'ım yani pompon kızım. Günlerimiz nasıl uyuşacak? Ben bir de antrenmanlara gidiyorum. Öyle git koreografiyi çıkar. Hadi maç var dans et gibi bir şey yok. Yani haftanın 5 günü spor yaptırıyorlar. Ondan sonra nasıl denk gelir? Akşam 7-8, 12.30 saatleri arasında derse gidiyorum. Sanat tarihi, gerçekçi tiyatro, karşı gerçekçi tiyatro, atıyorum ses dersleri alıyorum falan ama ay İbrahim kusura bakma da bir anda oldu bu. Karşı gerçekçi tiyatronun ne olduğunu bilmiyordum. Mesela o Beckett'lerden bahsediyorum. Bunları gördükçe, sevdikçe galiba birini ortaya çıkarmak ama biliyorsun ya karakteri o oyun metninde neye acı çektiğini anlamaya çalışıyor olmak gerçekten müthiş bir hismiş. Hatta dedim ki bilmiyorum
televizyon galiba bana uzak. Hani çünkü sahnede olmak, arkadaşlarına tabii ödev yapıyorsun ama oynuyor olmak gerçekten müthiş hissettirdi bana kendimi. Şunu da fark ettim, galiba hayatla ilgili ne kadar tecrüben varsa e, sana gelen o karakterleri gördüğünde galiba ben o duyguyu biliyorum dediğim çok yer oldu. Onun da çok ekmeğini yediğimin ben farkına vardım. O yüzden her şeyi bileyim, ondan sonra oyuncu olayım yolculuğuna çıktım. Hiç peki yol yakınken dönsem mi dediğin oldu mu? Bir noktada. E, Olmadı. Olmadı değil mi? Çünkü vakit kaybederim. Yani başka Hmm. bir yöne dönersem ne olacağını bilmiyorum. Döneceğim yönün ne olması gerektiğini bilmiyorum ve o vakit yine bana zarar verirdi. Hem maddi hem manevi. O yüzden bunu yapmadım hiç. Peki ailenizin ilk göz ağrısı avukatlıkmış senin için. Annen Evet. özellikle sen avukat olacaksın diye ısrarla söylüyormuş doğru. falan. Peki bu oyunculuk serüveninde tabii ki yaşadığın hayatı düşünürsek zaten para kazanmak için çabaladığın bir serüvenin içindesin ve oyuncu olmaya karar verdiğinde senin onayına ihtiyacın var mıydı bilmiyorum ama şey oldu mu hiç? Ya bir altın bilezik mi acaba falan gibi bir şeyle karşılaştın mı hiç? Yok, karşılaşmadım. Çok şükür mesela babam içinde ne kadar katı kuralları da olsa aslında neden yaptığını, aslında korumaya çalıştığını sonradan fark ettim. Hiçbir zaman bu olacaksın, şunu yapmalısın ailede olmadı. Bu bence çok iyi bir Hı şeydi. hı. Yani nasıl hissediyorsan öyle yap. İnan zaten senin de söylediğin gibi, tahmin ettiğin gibi oturup da valla bilmiyorum Demet, hani avukat mı olsan gibi bir vaktimiz olmadı. Peki çok küçük yaşta çalışmaya başladın ya, şimdi böyle bir hafif şımarık gibi tanımlayabileceğimiz biriyle karşılaştığında gel bak ben senin yaşındayken diye böyle anlatmaya başlıyor musun? Şöyle yapıyorum, çok üzülüyorum önce ama hemen kendimi görüyorum. Hani ben de çünkü o yaşlarda hep yakınıyordum. Bu ne ya, böyle şey mi olur, böyle aile mi olur, nasıl yani, ben gençliğimi yaşayamayacak mıyım diye. Gerçekten çok küçük şeylere inanılmaz anlam yükleyen ve buna dertlenen çok kişiyle karşı karşıya geldim. Her zaman şöyle yaptım onlara. Hep hikayemi anlattım İbrahim ve çabasını da gördüm karşı taraftan ama. Hayır ama benim bilmem ne falan. Her zaman daha kötü bir hikayeyle karşılarına çıktım. O yüzden aslında yani bir günde bir konuşmayla insanları değiştiremem. Yaşları küçük olanlar için. Büyüklerde de çok rastladım bunu. Yaşla ilgili olmadığını da çok Evet, farkındayım. evet. Ama ya biliyorum, anlattığım şeyi duyuyor. Belki şu anda dinlemek istemiyor beni ama onu duydu. 2 gün sonra başka bir şey başına geldiğinde benim hayatımı hatırlayacak ve ona göre kesinlikle bir karar verecektir deyip kendimi daha iyi hissedip. Çünkü iyi gelmek amacıyla bunu yapıyorum zaten. Ama zamanıdır şu an böyle söyledi. Ben de zamanında çok şımarıklık ettim. Çok ağladım, sızladım. Belli ki tam olarak bir o tokadı yiyememiş Onu diyorum. yiyince İnşallah. kendine gelecek. Hırslı olduğun, yani başarılı olmak için oldukça hırslı olduğunu kendin söylüyorsun Hı hı. zaten. Bu şimdi hani çok uzun zamandır da gerçekten ara vermeden çalışan biri olduğun için bu biraz da yorucu duyuluyor dışarıdan. Hı hı. Yorulduğun oluyor mu? Evet, ama gerçekten yorulduğumu fark etmeye vaktim de olmadığını fark ediyorum. Şöyle bir şey, mesela ara veriyorum. Diyorum ki yani bir yıl dinleneceğim, bir şey yapmak istemiyorum. Gerçekten çünkü çok yorulup çıkıyorum. Yani ne kadar zor olduğunu biliyorsun. Dizilerin Hı özellikle. hı. Yani bayağı hayatından yani %80'ini çalıyorlar aslında. Severek yaptığım için hiçbir problem yok. Ama hiçbir şey yapmadığımda, oynamadığımda bu böyle çok böyle garip gelecek sana ama bu başka biri olmakla ilgili bir şeyden bahsetmiyorum. Evde oturamıyorum İbrahim. İş yapmadığında Evet diyebilir miyiz ve bunu? şu değil ama ya git işte başka bir dil eğitimi al, git işte ata bin, spor yap. Evet yani bence de müthiş bir şey. Hobilerinin gelişmesi muhteşem bir şey. Ama çalışıyor olmak istiyorum. Yani yüksek ihtimalle ben bunu yıllar yıllar sonra diyeceğim ki yani Demetciğim yazık günah değil miydi sana? Ha? Evet. Yani muhtemelen Türk diyecek. dizi sektörü sen mi kurtaracaksın? Ama şu an böyle hissediyorum. Keşke demekten çok korkan biriyim çünkü.
Olsun ya 40'ımda diyeyim ki boşver giden gençliğim olsun diye. Gözümün içine bakarak 40'ımda diyeyim ki demesi. Özür dilerim, çok özür dilerim. De Anne 40'ımda arama de. beni, programdayım. Aynen. Şimdi sen İstanbul'a geldiğinde dans ederek çalışmaya başladın. Hı hı. İlk Bengü'nün ekibinde yer alıyorsun. Evet. Sonra Mustafa Sandal'ın Klibinde klibinde mi oynuyorum, oynuyorsun? Nasıldı o zamanlar? Bayağı böyle fantastik bir filmin içindeymişim gibi hissettim. Çünkü Hı hı. alakam yok, ablamdan falan biliyorum ama gerçekten şey dedim. Yırttım be kızım, hayatım kurtulacak. Dedin mi? Klipte mi dedin? Bir bokta olmadı değil mi? Olmadı. Bir şey söyleyeceğim. Yani bu kadar hırslı dans etmezsin, anladın mı? Yani- Kuzum benim. Bir şey yapacaksın orada. Çok acayip. Herkesin var biliyorsun değil mi bu hayat? İşte şimdi yırttım falan dediği. Çünkü sektöre İnanılmaz. kimsenin yırtamadı. Evet. Ya sektöre şöyle giremiyorsun maalesef. Telefonun çalıyor ve çok güzel bir dizimiz var. Damarı da şu. Romantik komedi. Bunu yapabileceğini düşünüyorum. Yarın gel başla. Karakterin adı da şu. Böyle olmuyor. O yüzden kamerayı gördüğün ilk an şu oluyor. Bir şey olacak ya. Yani zaten O bu alet. evet, olmak zorundası ayrı ama kesinlikle olacak dediğim bir andı. Aynen. Saçlar simsiyah. Daha kaç yaşındasın? Müthiş. Herkes şimdi böyle o dans, Demet, üf ya, var ya süper falan diyor ya. Öyle değildi. Yani bir ara bayağı canını sıktılar. O zaman nasıl geçti senin için? Yani bak bu konuyu söylediğinde aklıma Selin geliyor. Hazal Hı hı. geliyor. Mesela hatırladıklarım. Hı hı. Tanıştığım dizilerde oynadığım arkadaşlarım geliyor. Korkunçtu. Yani ve şu kötüydü İbrahim. Gerçi o olmasa da bence kötü ama ben ilk dizimi yaptığımda zaten röportaj verdim. Gazetede yayınlandı. O zaman okumak istemediler çünkü yeterince ünlü değildim. Ben zaten dans ettiğimi herkese söyledim. Eskiden dans ediyordum çünkü ablam dansçıydı diye. Tek tek nerelerde dans ettiğimi kimse sormadı ve o yüzden açıklamadım. Yani çok yeni aslında 2-2,5 yıl önce falan bir haber. Şok diye yani başlıklar. Evet, Demet Özdemir'in asıl mesleği. Reklama giriyorlar. Şu oldum. Bittik dedim. Yani bir şey oldu, ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey yapmadığımın çok farkındayım. Yani Çiftlik bankı sen yapmışsın. yani kötü bir şey yaşamadığımın farkındayım fakat şu oluyor. Bir şey tırmanıyorsun. Yani anladın mı? O yüzden kendimi çok kötü hissettim. Ya dedim ki hemen seyirci seni bağrına basmayacak ki. Emek vereceksin bununla ilgili. 15 yıl mı, 20 yıl mı yani? Ve daha yeni başlıyorum her şeye. 6. yılımdayım. Bittik dedim ya. Hemen zaten panik başlıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Dans ettiğim ne varsa yani. Bunlar da dahil. Neredeysem. Çok da değil yani 3 tane video. Saatlerce bunu konuştular İbrahim. Ne biliyor musun? Vay Demet'e bak ya, gördün mü, dansçıymış eskiden. Bu dil ne? Yani evet dansçıydım zaten biliyordunuz fakat bir şey yakalamış gibi davrandılar. Bu sefer ne oldu biliyor musun? Gerçekten sevilmemekten korktum. Aslında bunda hiçbir şey yok. Dans etmekte kötü hiçbir şey yok. Maalesef o an öyle görmüyorsun. O an bulunduğun yer şu kadar kalıyor ve sen küçülüyorsun. Yani hissettiğim şey oydu. Çok kötüyüm. Utandım ya. Hani bundan para kazandım. Yanlış hiçbir şey yapmadım. Bunun anlattığım gibi kazandığım parayla ne yaptığım da belli. Hiç utanılacak bir şeyim yok. Bir anda şunları gördüm. Selin Şekerci tweet attı. Ne yapmış yani diye. İyi hissettim kendimi. Çünkü ister istemez bir illüzyona kapılıyorsun. Gerçekten hata olduğunu düşünüyorsun. Yani 5-10 dakikalık bir histen bahsediyorum. Sonra Hazal yazdı. Sonra birçok oyuncu arkadaşım yazdı ve tanışmıyordum. Ne yapmış ki? Yani parasını kazanmış yani dediler. Ve ondan sonra şunu düşündüm. Evet, yani ben gerçekten hiçbir şey yapmıyorum ve tek başıma olmadığımı hissettim. Bu müthiş bir histi. Çünkü tanımadığım insanlar gerçekten bana sarıldılar. Yani yoklar fakat bir güven hissediyorum kendimde. Sonra
bir şeyler yazdık. O süreç bitti. 10 gün falan, yani 10 gün boyunca size söyleyeyim, her kanalın magazin programında dans ettiğim halim vardı. Ve şu kötü bir şey günün sonunda. Ne meslek yaparsan yap. Yani ne olursan ol bu arada. Anne babayı üzmek kötü bir şey. Anladın mı? Yani ben bir ay sonra unutuluyor. Gündem değişiyor. Hiç önemli değil. Bu riski aldım, oyuncu oldum. Bunlara hemen adapte olabiliyorum. Ya annem izliyor ve şunu düşünüyor. Keşke dans etmeseydi Demet hiç. Çünkü şu anda müthiş bir ivme kazandı. Müthiş bir yerde. Ne oluyor? Kendini suçluyor. Buna ne gerek var? Ya babam neden öyle hissetsin? Ya, inanılmaz duygusal şeyler yaşadım. Sonra da şunu anlatayım. Birçok kişiye de bence genç kızımıza yani umut olur diye düşünüyorum. Sonra ben dedim ki ben her boş günümde, inan çok yorgun olduğum haftalarda da bir sürü dansçı arkadaşım var. Dans edelim dedim. Çünkü çivi çiviyi söker yani. Rahatsız mı oldular? Malzeme mi? Artık onu malzeme olmaktan çıkaralım bence dedim. Ve daha iyisini yapalım. Çünkü o zamanlar yaşım çok küçük ve nereye çekerlerse o dansı yapıyorum. Ben koreograf değilim ki. Ne öğrettilerse öyle dans ettim. Burada bunu yapacaksın dediler ve dans ettim. Ve birkaç video paylaştık. Tamam, beğenildi falan. Sonra Maluma'nın şarkısında dans ettik. Videoyu koyduk. Sabah uyandım. 150 tane cevapsız arama. Dedim ki uyuyordum fakat yine bir şey yaptım herhalde ben. Hemen Instagram'a bak dediler. İyice kötüyüm, ben zaten bittim. Ne Instagram mı diye. Maluma Instagram'da storiesinde benim dans ettiğim videoyu benim profilimden alıyor ve paylaşıyor. Benim videomun altına da kalp koymuyor mu? Sen daha dur. Ve inanamıyorum. Dedim ki yani seviyorum tabii adamı. Müthiş ya, tam benim tarzım zaten. Dans etmeyi sevdiğim bir tarzda şarkı söylüyor falan ama yani 3 saniye sürdü şey demem. Ya, süper bir şey ya, müthiş bir şey. Hayatımıza devam edebiliriz değil mi? Hani ne zaman tam olarak bu hoşuma gitti biliyor musun? Bir magazin programında ne dediler biliyor musun? Türkiye'nin gururu, dansıyla dünyaya açıldı dediler. Bravo. Ve dedim ki içimden, Maluma bundan haberin yok ama nasıl büyük bir şey başardık biliyor musun? Çok iyiydi. Vallahi tebrik ederim. Evet. Müthiş bir hikaye. Öyleydi böyleydi derken 2021'de takvimden eksiliyor. Ruh halimizin Z raporunu almanın tam vakti. Heyecanla, belki biraz da korkuyla beklediğimiz o an geldi. Spotify Wrapped, yani Spotify karnelerimiz uygulamada belirtti. Kim kimi dinledi? Ne kadar dinledi? Hangi müzik türleri coştu? Hangi podcastler pik yaptı? Maskeler düşüyor, foyalar ortaya çıkıyor. Peki Spotify karnemize nereden erişebiliriz? Uygulamada arama sekmesine 2021 yazmanız yeterli. Ya da Spotify ana sayfadaki banner'a da dokunabilirsiniz. Çünkü orada kocaman banner var. 2020, hadi bit artık, bit be Allah'ın cezası dediğimiz bir yıl oldu. 2021'de tam kapanmalar, azıcık açılmalar derken moralimiz hepten kaydı. Fakat yine de yıkılmadık. Kendimize yepyeni bir normal yarattık. Yok artık bu kadar da olmaz dediğimiz ne varsa oldu bu sene. Hayat hızlı, gündem yoğun, kafalar karışık, çalma listelerimiz karma karışık. Ya neler dinledik neler. Her ne olursa olsun 2021 ne kadar zorlu olursa olsun bu yılın bitişini 2021 Spotify özetiyle kutlamak hepimizin hakkı. Bekle bizi 22. Geliyoruz. Daha önceki yıllarda Facebook, Instagram, Twitter ve Snapchat'ten paylaşılan Spotify karneniz bu yıl ilk defa TikTok'tan da paylaşılabiliyor. Yapıştırın sevgili izleyenler. Spotify özetinizde neler bulabilirsiniz? Toplam kaç dakika müzik ve podcast dinlediğinizi öğrenebilirsiniz. En çok dinlenilen şarkı ve şarkıların listesini öğrenebilirsiniz. Müziklerinizin aurası bu yeni. Aurasını öğrenebilirsiniz. Kaç farklı türde müzik dinlediğinizi öğrenebilirsiniz. En çok dinlediğiniz müzik türlerini öğrenebilirsiniz. Efendime söyleyeyim 2 doğru bir yanlış oyunu diye bir şey var. Bu yeni bir
Pop Quiz. Bunda vakit geçirip eğlenebilirsiniz. En çok dinlenilen podcast kaç dakika dinlenmiş bilgisiyle birlikte kucağınıza yerleştirilecek. Toplam dinlenilen sanatçı sayısını görebilirsiniz. En çok dinlenilen sanatçı ve top 5 sanatçı listesini görebilirsiniz. Daha da göreceksiniz sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler, benim karnemden bahsedelim biraz. Sevgili izleyenler, şimdi de sanatçıların karnesine bakalım. Arsızı, yolsuzu, çulsuzu, çömezi burada. Çok yorulduk ya, yap bir çanta, gidelim. Yalnızı, baldızı, cekette yaldızı, güla. Çok sıkıldık ya, al bir volta, gidelim. İnsanlar çok boş heyecanlarda, nafile zamane telaşlarda kaybolduk. Hadi bırak bu saçma şehri, herkes bir şey, herkes tripli. Güneye göçelim, diplere düşelim, sen ve ben. Hadi bırak bu saçma şehri, herkes bir şey, herkes tripli. Güneye göçelim, diplere düşelim, sen ve ben. Yolsuzu, çulsuzu, çömezi burada. Çok yorulduk ya, yap bir çanta, gidelim. Yalnızı, baldızı, cekette yaldızı, güla. Çok sıkıldık ya, al bir volta, gidelim. İnsanlar çok boş heyecanlarda, nafile zamane telaşlarda kaybolduk. Hadi bırak bu saçma şehri, herkes bir şey, herkes tripli. Güneye göçelim, diplere düşelim, sen ve ben. Hadi bırak bu saçma şehri, herkes bir şey, herkes tripli. Güneye göçelim, diplere düşelim, sen ve ben. Hadi bırak bu saçma şehri, herkes bir şey, herkes tripli. Güneye göçelim, diplere düşelim, sen ve ben. Hadi bırak bu saçma şehri, herkes bir şey, herkes tripli. Güneye göçelim, diplere düşelim, sen ve ben. Çok teşekkürler, çok sağ olun.
kiminle roman havası oynayacağına bakıyoruz. Efendim ilk seçeneklerimiz. Saadet Özsırkıntı mı, Uraz Kaygılaroğlu mu? İkisiyle de dans ettim. Evet. Saadet'le dans ederim çünkü Uraz'la filmini yaptık yani. Aynen anımız var diyor. Saadet'le devam ediyoruz. Saadet Hanım mı, Berfu Yenenler mi? Ben Berfu'yla da dans ettim ama aynı şeyleri dinlemiyoruz. Türkçe şarkı dinlemiyor. Ben 90'lar hastasıyım bu arada. Berfu Hanım mı dinlemiyor? Evet yabancı Aa. şarkı çok seviyor. Ben DJ'ye 100 lira falan sıkıştırdım. Çünkü Berfu gidiyor yabancı çal diyor. Ben diyorum ki abi ne olursun Türkçe çal diyorum. O yüzden roman havasıysa yani Berfu ile hiç tadına varılmaz. Aynen. Biraz da gergin bir dans diyor roman havası. Bir hırsımız da çıkar ya. Saadet diyorum. Saadet'le. Peki Saadet mi yoksa Josh Holloway mi? Josh Holloway mi kaldı? Ne diyeyim? Ya bu işte Edirne'de güreşe gelmeden yağlanmış tutunuyor bir direğe. Yani işte Yok ikisi. ya ben hiç düşünmem bile. Saadet. Saadet'le devam ediyoruz. Saadet mi Eser Yenenler mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Roman havasının en büyük kuralı şudur. Biraz etli butlu olacaksın ki hareketin görünsün. Hangimiz oynayacağız lan etli butlu diye? Ha? Hayır avantajı yüksek o yüzden. Yoksa Aynen. zayıflar da çok güzel oynuyor. O yüzden Saadet kusura bakma Eser diyorum. Eser'le devam ediyoruz. Eser Yenenler mi yoksa Ben Affleck mi? Enteresan olabilir. Zaten o tıslamadan anladım. Enteresan olabileceğini. Ama bence bir şey söyleyeceğim. Jennifer'la zaten gayet iyi dans ediyorlardır diye düşünüyorum. O yüzden şimdi roman havasını ona anlat da işte böyle yapacaksın. Ya bizim oralarda öyle değildi falan desin. Ben sinirleneyim hiç gerek yok. Eser Yenenler Eser diyorum. Yenenler'le devam ediyoruz. Eser Yenenler mi Şükrü Özyıldız mı? Ayda dedi bak yukarıdan. Bence ilginç olabilir Şükrü'nün roman havası oynaması. Videoya da çekeriz. Tüm Türkiye bunu izler. Evet. Çünkü gerçekten arkadaşım çok karizmatik. Evet. Azıcık bir çizilir karizması. Şükrü diyorum. Peki Şükrü Özyıldız mı İbrahim Çelikkol mu? Çok zorlanırım. Bir şey söyleyeceğim. İbrahim roman havasını çok iyi oynar. Onu söyleyeyim. O yüzden şöyle düşündüm. Karşılıklı tadını çıkarırız. Hakkını da verir. O yüzden İbrahim Çelikkol diyorum. İbrahim Çelikkol'la Şükrü devam Hanım'la- ediyoruz. Ne? Biz gene roman havası oynarız. Ben Şükrü'yle aramı düzeltmeye çalışıyorum. Şu kameramı neresi? Aynen Ya, hepsi yarın senin. öbür gün Şu görüşeceğiz, an filmimiz çıkıyor. 6 kameranın 6'sı da Tamam. senin. Bu inan beni evet. o kadar rahatlattı Evet. ki bilemezsin. Döne döne Şükrü diye. Şükrü. Ben seninle oynayacağım. Döne... Oynayacağım. Çünkü roman havası ya. İbrahim Çelikkol'la devam ediyoruz. İbrahim Çelikkol mu Tom Hardy mi? İkisini bir oynatalım abi. lütfen. şaka. Evet. Ne? Bir şey Peaky söyleyeceğim. Blinders yaptı. Ne oynar bu? Aynen geldi. En azından Vallahi Cansu ben yola oynayacak. çıktıklarımı yolda bulduklarıma tercih etmeyeceğim. O yüzden İbrahim Çelikkol diyorum. Müthiş bir cevapla geldi. İbrahim Çelikkol'la devam ediyoruz. İbrahim muhtemelen sana karşılaştığında sağ ol ama biraz yani... Hayır bence bir şey söyleyeyim mi? İbrahim'i tanıyorsam beni görür görmez roman havası oynayacak emin ol. Yani Doğru seçtin. doğru bak. falan. pişman olmadığımı bana gösterecek. Ben oturduğum yerde roman havası mı oynadım az önce? Evet. Evet. Atak geçirdim. Hem konuştun hem oynadın. Tam Evet. romanlar gibi. Hem elektrik faturası dedin hem dans ettin. Peki o zaman İbrahim Çelikkol mu Hailey Bieber mı? Şunu düşündüm şimdi de. Aklım çok hızlı çalışıyor farkındaysanız. Aynen. Hailey Bieber'la oynamak isterdim. Sebebi şu. Nedir? Bir de Türkleri bir gör ya. Nasıl dans ediyoruz bir izle derim. Aynen bu tamam olur. Ama bir şey söyleyeceğim. Yedik biz bunu evet. Roman havası ve oryantal bence kolay danslar değil. Asla değil. Ve Ben çok öyle güzel. bir şey demek istemedim. O yüzden roman havasıyla biraz en azından +1'e geçebilirim diyeyim. Ha onun önüne geçmek için. Evet öğretiyormuş Ha ayağına. anladım. Yapamıyorsun Hayri. Yani Yapamıyorsun.
Sayın Biber Hanım maalesef olmuyor. O ayak öyle değil. Kalça çıkığınız var gibi görünüyor. Neyse. Sayın Biber mi yoksa Binnur Kaya mı? Oo, bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Ben Binnur'umu bırakır mıyım ya? Ve aslanlar gibi roman havası oynar. Ve çok eğleniriz. Binnur Kaya. Binnur Kaya ile devam ediyoruz. Binnur Kaya mı Demi Moore mu? Binnur Kaya düşünmem. Binnur Kaya mı Kesinlikle. İbrahim Büyükak mı? İbrahim'in de karizmatikmiş gibi yaptığı fotoğrafıyla sizlerleyiz. Bu çocuk baba oldu baba. Bunun düzgün fotoğrafını niye koymuyorsun? Vallahi özür dilerim Binnur. Binnur Kaya ile devam ediyoruz. Binnur Kaya mı yoksa benimki mi? Jason Momoa mı? Bunu her bölüm yapıyor, izledim. Evet, bayılıyorum. Simgelediği her şeye bayılıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Evet. Bir kere daha yapar mısın? Sonsuza kadar yapabilirim. Evet. Saniye düşünmem Binnur Kaya. Evet. Binnur Kaya ile devam ediyoruz. Bu Jason Momoa bir gün bunu duyacak benim. Olsun. Fikrim değişmiş. Ne? Kaç metre? Adam 3 metre. Güzel. O zaman doğru yapıyorum. Peki. Binnur Kaya mı? Julia Roberts mı? Aa. Bu beni gerçekten zorlar. Evet. Biz de öyle umduk. Yani hayranım. Gerçekten hayranım. Julia Roberts olacak. Julia Özür Roberts'la dilerim devam Binnur. ediyoruz. Sen zaten Kırmızı Oda'dasın. Şimdi derdin çok senin. Roman havası Mantıklı. oynayacak halin de yok. Herkes senin dertleriyle emdi. O Evet. yüzden Julia diyorum. Julia çok mantıklı açıkladın. Kendi Gönüller kendimi nasıl alındı. ikna ediyorum görüyor musunuz? Bir oradayım bir burada. Julia Roberts mı yoksa Rosamund Pike mı? Ben korkarım onunla. Yani çok başarılı buluyorum fakat çok soğuk. Ben yine Julia diyorum. Aynen. Isısından dolayı Julia Roberts'la devam ediyoruz. roman havası oynayacağız ama. Evet. Julia Roberts mı Ryan Gosling mi? Hiç o değil Kızım öyle vallahi. ses Julia çıkaramaz. Roberts diyorum yine. Düşünmem. Evet çünkü Ryan Gosling'i sevmiyoruz. Hayır seviyorum da dans etmekle Roman ilgili. havası oynayacak kadar sevmiyoruz. Evet. Peki Julia Roberts mı Acun Ilıcalı mı? Haydi. Ben Acun'u hiç dans ederken görmedim. Siz gördünüz mü? Yani şimdi O yüzden istiyorsan bir yalan çakalım. Ben gördüm. Acayip roman havası oynuyor ama sen bilirsin falan. Sanki çünkü Julia Roberts'ı sen gördün çünkü dans ederken ondan Hayır bir şey seçtin. söyleyeceğim. Sonuçta kadın dayanışması. Romantik komedi bütün işlerini izledim. Aynen, ve biz de izledik. bence o 2 saniyede hemen kapar. Evet Ama ben de öyle düşünüyorum. Acun Ilıcalı diyorum. Acun Ilıcalı ile devam ediyoruz. Eğlenceli olur ya. Kesin o kesin. Bir Acun de eğlenir mi bilmiyorum ama. onu bilmiyorum ama roman dansı tutar. Onu diyebilirim. Tutar değil mi? Evet. Onu tutacağından eminim. Acun Ilıcalı mı Gerard Butler mı? Acun Ilıcalı. Bu netliğinin sebebi nedir? This is Sparta mı? Bir şey söyleyeceğim. Memleketim için hangisi daha izlemeye değer olur? Bence Tabii Acun canım, Ilıcalı. Acun Ilıcalı. Zaten o daha çok seyredilir kesin. Peki Acun Ilıcalı mı Oğuzhan Koç mu? Hangisi daha çok izlenir? Bak bakayım. Ya, Ben de iğrenç pijamamın birisi, biliyor kollarını musun? çekiyorum. İçlik giymiştim ne de dedim? üşümeyeyim diye. Verdin mi cevabını? Ha? İçlik mi? Vallahi Oğuzhan'la her şey yapılır. Oğuzhan Koç diyorum. Oğuzhan Koç'la roman havası oynuyor o zaman. Şimdi sen Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle tanınmaya başladın diyebiliyor muyuz? Evet doğru. Onunla İlk başladın dizim değil oldu. mi? Hı hı. Peki şey oldu mu hiç? Uzaktan hayal ettiğinle sektöre girdiğin arasındaki böyle ulan hiç hayal ettiğim gibi değilmiş falan yaşandı mı bu? %100 yaşandı. Bir de şu, ya hepsi çok değerli, çok tatlı. Çalışması çok keyifliydi. Şöyle bir dezavantajımız oldu bence bizim.
Bizim diyorum çünkü hemen hemen herkesin ilk işiydi. Genç tayfadan bahsediyorum. İlk audition'ım oydu zaten. Sana bir sır vereceğimdi. İşin normalde zaten sektörün ne kadar zor olduğunu işin içine girdiğimde anladım ama şöyle bir şey oldu. Oyunculuk eğitimi alıyorsun. Tamam az çok 2 yılım geçti. Çok güzel şeyler, böyle kendimle ilgili böyle özgüvenimi sağlayacak şeyler yaptım. İşte işler okuyorum bilmem ne, müthiş. Ben audition'a gittim İbrahim. İşi bilmiyorum, senaryo önden gelmedi. Böyle bir şey var. Burada oku dediler. Birazdan seni içeride audition'a alacağız dediler. Süper falan dedim. Okuyorum. Kızcağız hangi sahneyi canlandırıyor? Elinden elektrik çıkacak. Sahne ne? Ne ezber var ne bir şey. Oyunculuk tabii ki gerekiyor. Çok fazla oyunculuk gerekiyor. Çünkü ben sinirleniyorum. Her yerimden elektrik çıkıyor. Ben hiç böyle bir iş görmedim Türkiye'de doğru düzgün zaten. Ben bütün ampulleri patlatıyorum o sinirle. Audition metni bu. Dedim ki daha Bismillahirrahmanirrahim. 2 ayak üstünde duran normal bir metin hani. Sen beni çok kırdın ama falan. Keşke öyle bir şey olsaydı. Ben şimdi elektrik çıkartmak falan diye düşünüyorum. Öyle bir şey yok. Heyecandan öleceğim. Audition'a girdim. 3-2-1 dediler bana. Böyle şimdi sinirleniyorsun. Ben böyle falan. Ondan sonra evet. Şimdi yavaşça ellerinden elektrik çıkıyor. Evet. Ampuller patladı, sen de bir anda korktun. Patladı, böyle şeyim ama. Puf. Hayır, ben bunu oynayamam yani. Yani ben buna inanamam ki. İşi okumam lazım. Yani bir buçuk ay işe adapte olmam gerekiyor. Çıktım audition'dan. Ne biçim şeymiş bu dedim ya. Ben dedim nasıl oynayacağım bunu? Şundan korkuyorum. Ya evet derlerse ben bunu kaç bölüm süreceğini de bilmiyorum. Ben nasıl sürekli elektrik çıkarıp bundan korkacağım yani. İyi yapabildiğimi de düşünmüyorum zaten. Ondan sonra okey dediler. Ekin'le oturuyoruz, Ekin Koç'la. Senin gücün ne? Ekin dedi ki ben dedi görünmezim. İyi yırttı yine dedim. Yani sen oynarken yoksun. Müthiş bir şey. Yani senin en baş edemediğin an seni siliyorlar. Ben gitgide savaş verip daha da sinirlenip elektrik katsayımı arttırıp daha da sinirlenmiş olmalıyım. Ya bir de o kadar da çirkin çıkmayalım daha ilk işimiz yani. Ondan sonra sete başladıktan sonra zaten adapte olmamız çok uzun sürdü. Öncelikle onu söyleyeyim. Hiç abartmıyorum. O zaman bu kadar kurallar, set hani uyku arası dinlenme molası 12 saat, işte 14 saat gibi bir şey yok. Yaklaşık 3-4 saat boşluğumuz oluyordu. Hiç abartısız. Servise gidip geliyoruz. Alakasız bir yerde oturuyorum. Bir de yolum var. Eve gidiyorum. Hiç abartmıyorum. 1,5 saat uyuyorum ve tekrar sete gidiyorum. Şu güzeldi. Herkesin hemen hemen ilk işi olduğu için bir de gerçekten Esra ve Murat Han çok yardımcı oldu bize. Esra Norbar müthiş bir oyuncu. Kol kanat gerdiler bize ama uykusuzluk, sürekli bölümler yani şey yok. Reposuz 2 ay falan çalıştığımızı hatırlıyorum. Çünkü şey de değiliz. Bir dakika ya hani ne yapıyoruz biz? Böyle bir şey yok yani biliyorsun ki. Ondan sonra süper gidiyoruz diye bir şey. Enseye bir şey. Gazlaya. Hatta şöyle bir anım var hiç unutmam. Bir tane ışık asistanı ama daha yeni başlamış işe o kadar. Zaten hepimiz kardeş gibiyiz. Bana geldi böyle yaptı. Ben de bir şey öğrendim çok üzüldüm dedi. Ne oldu dedim. Sen benden az para kazanıyorsun dedi bana. Aa. Ya. Oo. Ve sonra o ekiple çalıştım. Dizi yaptım tabii. Ben de asistan tabii şef olmuş. Ben dedim ki Bir daha bir şey konuşalım. öğrendim. Doğduğun ev kaderindir. Gerçek bir hikaye. Gülseren Budayıcıoğlu'yla beraber hiç böyle bir diyaloğa girdiğiniz oldu mu? Ya orası öyle mi acaba? Öyle değil falan filan gibi öyle bir sohbetiniz oldu mu? Zaten genelleme yapabilirim çünkü Kırmızı Oda da aynı kanaldaydı ya TV8'de. O yüzden çok iyi biliyorum hakimim. Tüm işlerde zaten eli var. Çünkü o konuda çok hassas. Hepsinin gerçek hikaye olması onu aslında daha da sorumlu hale getiriyor. Yani çok büyük bir sorumluluk hissediyor. İster istemez tabii ki biz de bunu hissettik. Okuduğumuzda zaten hissetmiştik ama Gülseren Hanım bana çok şey anlattı, çok şey öğretti. Fakat
gerçekten insan halinden ve sıkıntılarından konuşmadan da anlayan biri olduğu için hemen kendimle ilgili, hayatla ilgili olan mücadelemin çok farkına varıp bak oralar var ya hani oraları unutma benim için yeterli dediği çok şey oldu. Her zaman çok destekçiydi. Her zaman çok güzel şeyler söyledi hakkımda. O yüzden onun disiplinine de, işe sahip çıkma biçimine de gerçekten hayranım. İyi ki yollarımız kesişti. Tüm ekiple, kamera arkasıyla, kanalla. Ama Gülsen Hanım'ın başka bir büyüsü ve tecrübesi var tabii ki. Oradan besleniyor olmak benim için büyük şanstı. Peki şimdi aşk taktiklerini bekliyoruz. Yayın Evet. tarihi belli olmadı galiba. Tam olarak olmadı evet. Yani ya bu yıl olacak ama Şubat, Mart belki yaza kalır mı bilmiyorum emin değilim ama Şubat, Mart diye Nasıl söylüyorlar. geçti süre? Çok güzel geçti. Çok eğlendik. Zaten Doğduğun Ev Kaderindir'i çekerken biz anlaştık. Hı hı. Yani ben 6 ay sonra romantik komedi yapacağımı biliyordum ve hiç dinlenmeden sete çıkacağımı yine biliyordum. Çünkü gerçekten buna ihtiyacım vardı. Romantik komediyi oynamayı da, izlemeyi de çok seviyorum. Doğduğun Ev Kaderindir bilmiyorum siz izlediniz mi? Aynı şey düşünür müyüz ama ağır bir işti. Yani o yüzden çok güzel bir set serüveniydi. Çok kısa sürede çektik aslına bakarsan. Herkesle çok iyi anlaştık. Çok komik şeyler yaptık. En güzeli de şu uzun zamandır 30 yaş komedisi diyeyim aslında romantik komedisi. Ben Türkiye'de yapıldığını görmedim. Evet. Bu romantik komediler var ya 1, 2, 3'ler. Hı hı. Oradan sonra film adına söylüyorum. Böyle kostümleri, böyle sanatı, oyunculukları, komedinin dili. Çünkü bilirsin ki dizilerde de ister istemez bir şeyleri şey yapabilmek için yani kızı o duruma sokabilmek için sürekli havuza düşüyorum. Sürekli ayağım takıp düşüyor. Yani bunlar gerçekler çünkü olması da zorunlu şeyler hikayenin Kim ilerleyebilmesi için. yönetiyordu? Emre Kabakuşak. Aa. Sefer'in kızını çekti. Ay, ben Emre'yi, Güllerin Savaşı. Emre'yi ta Aa, oradan tanıyorum ben. Doğru. Çok severim, çok da başarılı o çekti. bulurum. Çok da tatlıydı. Evet. Herkesle gerçekten iletişimi çok güçlüydü. Herkesi çok özgür bıraktı ama elinde çok böyle çekmedi. İnşallah beğenirsiniz çünkü uzun zamandır bu kadar sadece şey için söylemiyorum. Yani şöyle oyunculuklar, romantik komedi müthiş bir tür falan değil. Kostümünden sanatına, ekibinden senaristimize Pelin Karamehmetoğlu yazdı. Gerçekten çok güzel bir iş çıktı. Bunu tabii ki dijitale yapmak müthiş bir özgürlük. O Daha da çok konforluydu evet daha galiba. konforluydu. Set de çok konforluydu. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Müzikal oynamak gibi bir hayalin varmış. Çok isterim. Evet Var mı? hayalim var. Bir şey yapıyor musun bununla ilgili? Sadece hayal kuruyorum öyle Okey, söyleyeyim. bence gayet iyi. ya ne bileyim bir görüşme birileriyle bir araya geliyor yok musun? öyle bir şey. Yok. Korku filmleriyle aran bayağı iyiymiş. Çok iyi. Çok severim. Ne türünü seversin? Yani bu vahşet korku filmi, gerilim korku Bu filmi. şeyler, Conjuring'ler falan var ya Ha. şeytan çıkarma falan Oo. hepsi. Hepsini Aynen. ezbere biliyorum. Çok da seviyorum. Çok iyi. Korkuyor musun peki? Korkuyorum, korkmayı çok seviyorum. Manyağa bak. Çok güzel. Toksik maskülenite testimize geçeceğiz. Bunun için bir erkek bireye ihtiyacımız var. Siz isminizi öğrenelim. Yusuf Özada. Yusuf Bey, rehberdiniz yanılmıyorsam. Evet. Hala öyle. Hala evet, Evet. hiçbir şey değişmedi programın başından Hala beri. rehberim, Çünkü çok o iyi. uzun da program oldu ama hala Hala. rehbersiniz. Birden 36'ya kadar bana bir sayı söyleyeceksiniz. Ben de sizin 5 soruda toksik maskülenitenizi ölçeceğim. 34. Manikür, pedikür asla yaptırmam. Yaptıranları da kadınsı bulurum. Şöyle. Evet, 10 puanı Şöyle- yapıştırdık. Evet, nasıl? Yani evet birlikte falan gittiğimiz oluyor arada. Evet. Ama böyle batıktır falan sürekli ayakkabının içinde olduğu için ayaklarım. Hani iş gereği o yüzden biraz ihtiyaç oluyor bende. Yoksa Yoksa. Oo. yaptırıyor ama toksik herif yani inanabiliyor musun? Tabii, Evet, tabii. 10 puan aldınız. Bir başka 28. 28. Trafikte hata yapan araç görünce kesin kadındır demişliğim vardı. Bazı yani evet ya. 10 puan da buradan çaktık. Çok iyi. Bir sayı daha alabilir miyim? 25. Arabayı genelde ben sürerim. Park konusuna hiç girmiyorum. Tabii ben sürerim yani. Ehliyeti yok eşimin o yüzden. Ehliyeti yok, o yüzden bu sayılmaz. Başka bir... 5. Toplu taşımada partnerimin yanına erkek oturduğunda rahatsız olurum. Yok hayır ya. Olmazsınız. Toplu taşımada
mümkün değil yani onu ayırt etmem zaten İstanbul'da. Evet. Hani erkek oturması, kadın oturması imkansız bir şey. Evet. Ayırt edebilseniz. Adı kesin net. Yani şöyle varken müsaitken boş yer varken ben kendimi yanıma da ne kadın ne erkek oturmamasını tercih ederim yani. Doğru. Pandemi koşulları. Pandemi de değil. Ya, Pandemi insan mandemi de sevmiyorum. değil. Yusuf Bey'i oradan alamadık. Son soru. Son Eyvallah. bir sayı rica edeceğim. 1. İçim kan ağlasa da duygularımı belli etmem. Sonuçta her daim güçlü görünmeliyim. Bu var bende maalesef. Var. Maalesef. Ama zaten bunun ben toksik maskülinite ile ilgisine kadar emin değilim. Buradan bir 5 vereyim ben size. Tamam. Toplamda 25 puan aldınız. Yani bence o kadar da sayılmaz. Tebrik ediyoruz beyefendiyi. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Mustafa Sağır. Bu da benim bebeğim Ceylan. Annesi çalıştığı için bugün bende. Kimse kusura bakmasın. Söyle kızım. Baba de. Baba. Tabii eşim buraya gelirken beni uyardı. Tabii ben bir baba olduğum için uyarı. Aman çocuğu kaybetme yönünde. Çünkü erkeksen o çocuğu kaybetme ihtimalin oluyor yani. Kadınlar da doğal olarak uyarıyorlar. Ama kendisi biraz çocuğu fazla abartıyor gibi geliyor. Yani bizim çocuk da abartılmayacak gibi değil maşallah aslında ama sen tut ben konuşayım. Yani bebekler yeni doğduğunda biliyorsunuz çok fonksiyonel canlılar değiller yani temelde yaptı. Üşüdün mü anneciğim? Tamam Ceylancığım mikrofonu bırak. Anneciğim bak hadi burada millet bizi bekliyor. Hadi. Benim annem de beni abartıyor. Çok abartıyor. Her ortamda beni öve öve bitiremez. Geçen de bir günde bir arkadaşıyla birlikte sohbet ediyorlar. Kadın ona çocuğunun müzisyen olduğunu söylüyor. Annem de çocuğunun komedyen olduğunu söylüyor. Şimdi anneler için bu ikisi aynı meslek ya. Sonuçta sesin mikrofondan geçiyor ve hoparlörden çıkıyor. Bir günde sohbet ediyorlar ve işte kadın diyor ki benim çocuğum müzisyen, annem de diyor ki benim çocuğum da komedyen. Tabii anneler için bu ikisi aynı meslek olduğu için çocukları tanıştıralım diyorlar. Tabii annem de beni nasıl övdüyse kadın da bizim çocuğun da elinden tutar mı diyor. Annem beni arıyor. Serpil teyzenin oğlu Yunus var yanımda. Müzisyenmiş. Git onu bul. Sen de bir şeylere yardım edersin dedi bana. Ben aradım Yunus'u. Ben Fatma teyzenin oğlu Mustafa. Sen de müzikle ilgileniyormuşsun. Acaba tanışabilir mi? O şakayı yapma. Baba o şakayı artık yapmasan. Her yer zaten o şakayla dolu taştı. Kızım sus ama anneciğim hadi bak ne güzel sahne çıktık bir daha. Ne yapıyorsun, neredesin? Bir gelip bakmak isterim, neler yapıyorsun görmek isterim dedim. Yunus bana dedi ki Babilon'dayım 1 saate çıkıyorum hemen gel. Babilon mu deyince insanın aklına bir iki bir şey geliyor ama bir tanıdığı vardır falan diyorsunuz. Hani sesçiyi tanıyordur bilmem ne diyorsunuz. Ben gittim Babilon'a. Babilon'da beni aldılar kulise götürdüler. Kuliste Sagopa Kajmer bana sen Fatma teyzenin oğlu Mustafa mısın dedi bak. Serpil teyzenin oğlu Sagopa Kajmer'miş. Ben Sagopa Kajmer'in elinden tutacakmışım. Yani beni annem nasıl övdüyse kadın da ona bizim oğlanı da Kanye West mi yaptı ne dedi? Çocuk mikrofonu iyi evet. Ben Sagopa Kajmer'in elinden tutacakmışım. Sagopa Kajmer zaten ünlü. Annem bunu bilmiyor yani. Siz hiç bir hip hopçıya kendinizi Fatma teyzenin oğlu Mustafa diye tanıttınız mı? Yani çok uncool bir şey yani. Tabii ben o insana yardım edeceğim diye gittiğim için oraları bir güzel temizledim. Onlara kahve falan götürdüm kuliste ve anneme kuruldum. Dedim ki annem acaba bütün dünyanın adamı Sagopa Kajmer olarak çağırdığından bir haber mi? Çünkü anne sonuçta yani annelerinizin neler bilmediğini düşünün. Hani Facebook şifresiyle kara delikler arasında bunu da bilmiyor olabilir yani. Annemi aradım. Dedim ki anne sen Serpil teyzenin oğlu Yunus'un tüm dünya tarafından Sagopa Kajmer olarak çağrıldığını biliyor muydun? Bana ne dedi biliyor musunuz? Evet çocuğa öyle bir şeyler diyorlar. Ama sen yine de lakabıyla çağırma ayıptır bak. Bu tam bir anne dokunuşudur yani. Kızım sokma ağzına mikrofonu. Allah. Şakam bitti benim.
Bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. Demet Hanım, İbrahim Bey, size de teşekkürler sabrınızdan dolayı. Harika bir seyirciydiniz. Harikaydı her şey. Çok teşekkür ederim. Ça ça ça, ça ça ça. Bir gül görsünler bak. Ça 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 ça, ça ça ça. La la la, la la la. Sizi tanıyalım. Aslı ben. Aslı Hanım, lütfen buyurun. Masanın. Buyurun. 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Evet. 18 yaşındayım. Yok ben koltuğumu devrettim diye. Şakayı açıkladım. Aslı Hanım, ne iş yapıyorsunuz? Yok, daha lise sondayım. Ne iş yapmak isterdiniz? İç mimar. İç mimar. Evet. Var mı tanıdığınız iç mimar? Çok kuzenim. Ya, Evet. çalışıyorlar. Evet. Hatta Enteresan. o da izliyor bu Ağzınıza mı programı. vurdunuz mikrofonu? Hatta çok değişik bir anımdan bahsedebilir miyim? Lütfen. Kuzenim Antalya'da yaşıyor. Bir gün ona Antalya'ya yemeğe gitmiştim. Dedi bana seni İbrahim Selim'de gördüm diye. Bu üçüncü gelişim. Gerçekten mi? Evet. Çok Bandırma iyi. çıkmıştım sanırım. Evet. Çok güzel. O zaman buradan kuzenine selam gönderiyoruz. Hep beraber el sallıyoruz kuzenine. Hep beraber. Evet, çok teşekkür ediyoruz kuzen. Aslı Hanım, Demet Hanım'la Merhaba, tanıştınız nasılsın mı? Aslı, iyi misin? Demet Özdemir, Teşekkür Aslı ederim. Hanım. oldum. Ben de. Şimdi- Burada sana bir sır vereceğimden beri her şeyinizi izliyorum. Çok teşekkür Çok ederim. büyük bir mutluluk yani. Gerçekten oldum, çok sağ ol. inanılmaz. Yani sana bir sır vereceğim ve çilek kokusuyla büyüdüm sayılır. Çok teşekkür ederim. Sayılmaz. Öyle. Literally yani, evet. Başladı. Balbazar da vardı içinde. Ne izliyorduk? Balbazar. Biliyorduk. Balbazar ne? Ver bir 5 saniye daha ver. Çıkıyor ya oyuncağın içinden. Atıyor böyle Seni ortaya. seçiyor Ay hani. diğeri neydi? Cigili Pop vardı bir de. Ay ne çok izlerdim Cigili Pop. ben bunu. Bilmem ki böyle. Ha bilmez mi? Ben bunu nasıl anlatacağım o Bilmez zaman? mi? Niye? Nesi var bunun? Ama yaşı tutmuyor. Tasolarla oynanıyor. Belki o oyuncağı Pikachu. görmüştür. Pikachu'yu mi? biliyor musun? Biliyorum. Ama bu yasaklı. Ben bunu nasıl söyleyeyim? Yok zaten bir... Uygulamasını biliyorum yani. Ben de... Uygulaması mı? Ha. Pikachu'nun. Pokemon yok mu Pokemon? Onun da uygulamasını biliyorum. Ne diyecektik ya? Uygulaması olan şey mi diyecektik Ama ya? orada yine isimleri geçmiyor mu diye. Buna, Neyse. benim de yaşım yetmedi buna Tamam. şu an. Evet. Başladı süreniz. Şimdi hatta tiyatro oyunu sergilenecek Türkiye'de. Denizcan Aktaş oynayacak. Ver bir tane Ben daha bir beş. Aşağılı Irmak. Romeo Juliet mi? Evet, Evet. evet. Aa! Na 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 na. Hangi dizi bu? Ver bir 5 saniye daha ver. Na na ni ni ram. Evet. Na na ni ni na na na. Çilek kokusu değil. Hayır benim Hayır. değil. Benim değil. Geçen haftaki konu... Saçları Kiralık aşk. Doğru, Evet, bravo. Harikaydı. Nasıl bildi? Vay be. Halit mi yapıyordu bunu? Biri yapıyordu. Abi kimdi ya? Ne yapıyor bu taklit gibi bir Bilmiyorum. şey Şu an mi? kendi kendine bir şey Film mi? yaşıyor. Adam oluyor. Dizi bu, bir adam oluyor, felç geçiriyor, yatakta ölüyor. Oo. Ağaçta ne var? Ağaçta ne var? Dal var. Hayır. Meyve. Yeşil olan ne ağaçta? Yaprak. Yaprak dökümü. Evet. Vay be. Ne anlattı be. Güzel Sana anlattı ya. helal olsun Çok ya. güzel anlattı. Evet. Oynuyor ama nasıl anlatacağım bunu? Şey işte. Ver. Çok gülüyoruz. Komedyenlerden biri. Cem Yılmaz. Evet doğru. Yasemin Onun yaptığı bir film. Hafif böyle bir dramatik de bir film aynı zamanda. Trajikomik diyelim aslında. Cem Yılmaz dedin Şey, ya, Cem Yılmaz'ın filmi. Filmlerinden biri. Yani İl- Gora değil. İllüzyon İllüzyon numaraları evet. yaptı. Bir tane Karakum Hayır No, daha çok illüzyon daha önce. yaptı. Oynuyordu bir de. Kardeşim Mazhar Alanson da Evet oynuyor. Mazhar Alanson oynuyor. Bir arabadalar böyle sürekli bir seyir halindeler. Yok, benim yaşım tutuyor mu buna? Buyurun. Umarım bilirim. Ay bilmiyorum. Sıçtı. Bunu Bilmiyorum. bilemez. Hayır Yok. bilirim. Biliyor. Murat Boz şarkı yaptı bunun hakkında. Maksimum, minimum. Hayır bir isim. Film. Film adı film. Film adı mı? Evet. Şarkı yaptı bunun adına. Evet. Nereden girebilirim? İşte bu neredeydi? Hatta Oscar alan bir tane Türk oyuncumuz vardı. Efendim? O mu? Ha neredesin Firuze? Doğru ama kopya çektim. Ya acayip algım dağıldı. Tabii dağılır. Neredesin Firuze? Murat Oscar Boz alan mu Türk oyuncu söyledi? kim? Kim yavrum o?
Bir saniye karıştırdım. Şeyden bahsediyor. Yani Haluk Bilginer'den memleketini bahsediyor. karıştırdığına eminim. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne? Murat Boz neredesin Firuze'yi mi söyledi? İşte o Emi canım Haluk abininkini midir? Evet evet. Firuze'yi söyledi mi Murat Boz? Murat Boz söyledi. Maksimum minimum diyorum ben de. Hiç önemli değil Aslı. Sonuçta yani sen işte çağırmaktır bu. Oscar alan ilk Türk senin sayende. Aa, dipsi, la la, po. Deli gibi görünüyorsun. Bu ne hareketler ya? Batarken Saçma. ardından tepelerin geldi veda vakti. Daha bu kız ne yapsın? Yok. Yok galiba. Ha? Zaten yok. Evet. Yok. Teletubbies. Otur otur. Ne yap- Ay ne Teletubbies'ti o. severdim, ne çok izlerdim ya. Bir saniye. Birinin kafatasını açıp beynini yiyen birinin olduğu film. Ya çok Freddy. İngilizcesini biliyorum. Hayır ya. Hayır. Freddy Krueger değil mi? Kuzuların sessizliği. Vay be! Başladı. Aha bunu bil artık Ha Aslı. bunu bilirsin. Ama bunu söylemeden ben bunu nasıl anlatacağım? Çizgi film. Evet çizgi film. Ama yeni dönem çizgi filme biz ne Netflix'te diyoruz? mi? Hayır Yok. yani gittik. Hatta ikisi var değil mi onun? İkisi de var. Evet evet ikisi de var. Şeyde Böyle denize şeyde gidiyorsun geçiyor. düşün. Aynen okyanusta böyle. Geziyor böyle ne gezer? Okyanusta ne gezer? Balık gezer. Balık. Ne? Kayıp balık ne mi? Doğru. Evet bravo harikaydı. Sonuncusu. Başladı. Geçmiş değil, Gelecek bugün. gidiş değil. Dönüş. Geleceğe dönüş. Vay be bravo. Harika anlattı. Pembe Top Sahada projesinin gönüllü destekçisisin. Bu projeden bize biraz bahseder misin? Evet bu meme kanseri farkındalığı ile ilgiliydi. Çok güzel bir farkındalık projesiydi aslında. Çünkü hem gençleri hem de 40 yaş üstü kadınları bilgilendirmek ve ne bileyim hani oyuncularla yaptığın zaman bu daha bir de pembe Görünür olması, oluyor. renkli hale Evet. geldiğinde aslında daha pozitif bir şeye dönüşüyor. Çünkü bunu bir hastalık adı altında değil de evet bu bir süreç ve bu atlatılabilir bir şey. Korkmayın bundan fakat en güzel yolu aslında erken teşhis. Erken O teşhis. yüzden kendi vücudumuzda kontrollerimizi yapmamızın gerektiği, 40 yaş üstünün de yılda bir kere check-up'ını yaptırması gerektiği aslında bir tarama ve bunun farkındalığında yer aldım. En güzel şeylerden biri aslında kadınlarla ilgili bir şey yapıyor olmak benim için. Çok güzel bir projeydi. Çok güzel ev sahipliği yaptılar. Bir de çok eskiden dans ettiğim sahada böyle güzel bir şeyle var olmak benim için müthiş gurur vericiydi. Tebrik ediyoruz bununla da ilgili. Bunu ne kadar bildiklerini insanların bilmiyorum. Az önce anlattığın hikayelerle de bağlantılıdır diye tahmin ediyorum ama biz sektörle bağlantısı olsun olmasın bir şekilde senin hayatına değmiş olan, farkında olduğun insanların, özellikle kadınların başına herhangi bir şey geldiğinde ilk seni görüyoruz yanlarında. Yani bu hep böyle miydi? Yoksa senin yaşadığın sürecin bu işte özellikle son dönem yalnız hissettim dedin ya. Evet. Oradan sonra seni ateşleyen bir şey miydi? Cesaret aldığım bir konuydu o. Yalnız hissettikten sonra aslında kendimi ne kadar da yalnız olmadığımı kendime gösterdiğim an. Fakat gerçekten çocukluğumdan beri böyleydim. Aslında hep adaletli olmaya çalışan bir çocuktum. O yüzden gerçekten korkunç haberler izliyoruz. Korkunç şeylere şahit oluyoruz. Şöyle güzel bir tarafının olduğunu düşünüyorum. Boşu boşuna oyuncu olmadık, boşu boşuna tanınmıyoruz. Bence en güzel şey kadınlara özellikle genç kızlarımıza korkmamaları gerektiğini, cesur olmaları gerektiğini söyleyebilecek ve bence geri dönüşün olabileceği etkili bir meslekteyiz. Eskiden beri böyleydim fakat bu kadar mıydı? Gerçekten değildi ama senin de dediğin gibi müthiş bir mobbing var, müthiş bir kadına şiddet var, hayvana şiddet var. O yüzden kendimi daha da güçlü hissettim çünkü artık benim sesimle, başkasının sesiyle bir sürü eve, çünkü o evlerin içinde ne olduğunu bilmiyoruz ama biz o evlere girebiliyoruz. Çünkü en büyük şans da bu. Kadınlara aslında korkmamaları gerektiğini elimizden geldiğince ve birçok meslektaşım, benden büyükler, sektöre yeni girenler bence müthiş
aldılar bayrağı, gidiyorlar ve herkese karşı da korkmadan her şeyi yazabiliyorlar. Müthiş gurur verici bir şey Evet, bu. son dönemde zaten bunun yani dikkatimizi çeken ve dikkat Evet. ettiğimiz bir şey olduğu bir gerçek. Ama senin de özellikle ilk anlarda orada bulunuyor olman da önemli bir şey. Onun için de ayrıca tebrik ederim. Teşekkür ederim. Peki sosyal medyada düşündüğün şeyleri söylemekle ilgili pek bir çekincen yok gibi. Yani patır patır söylüyormuşsun gibi görünüyor. Evet. Hiç şey dediğin oluyor mu? Ya dur şunu da yazmayayım artık dediğin bir şey oluyor mu? Çok sildiğim şey oldu. Hmm. Çünkü yani okuduğum şeyler, izlediğim şeyler gerçekten kanımı donduruyordu. Acayip şeyler görüyorum. Hepimiz görüyoruz aslında. Böyle bana şeyden Tabii sana WhatsApp'tan gelmiyor. görünüyormuş. Ama Demet'e görünüyorlar şöyle kusura bakmayın. oluyor. Eminim sizler de öyle hissediyorsunuzdur. Belki siz daha özgür olabilirsiniz bu konuda ama ben gerçekten küfretmek istiyorum. Yani fütursuz bir şekilde küfretmek istiyorum. O yüzden tabii ki kendimi sakinleştirdiğim anlar oldu. Dedim ki bir dakika, yani bir şeyi biraz önce anlattığım gibi örnek olmak istiyorsan tamam, herkesin ailesi var. Herkesin işte bilmem ne düşünüp açık böyle her şey aklıma gelenleri yazıyor gibi görünen şey aslında samimi bir duygudan yola Hı hı. çıkmam. Ama ilk halimi yazımın Değil. Değil. Peki. 14 milyon takipçim var karşım. 14 milyon insana bir arada böyle bakınca göremeyeceğini biliyorsun değil mi? Yani bu sende böyle bir basınç yaratıyor mu? eskiden yaratıyordu ama şöyle bir şey hissettim. İlk dizimde yani beni 200 kişi takip ediyordu. Sonra baktım 75 bin kişi oldu o gece. Dedim ki arkadaşlar bir şey oluyor. Telefonu ben nasıl açacağım, bir sürü insan arıyor. Ve sonrasında katlanarak gitti. Tabii ki müthiş bir his. Çünkü izleniyorsun. Pozitif izleniyorsun. Hı hı. Çünkü beni takip edenlerin çoğunun aslında genç kızlar olduğunu, hedeflerinin aslında yani oyunculuk olmasa bile böyle hayal kurmaktan yola çıkıp işte karnemi aldım, işte ben avukat oldum diyen çok insan var. O yüzden Ya. evet, onları Ay, ne görüyor kadar olmak güzel. müthiş bir şey ve onlara cevap da veriyorum zaten. Ya biz şimdi dersten kaçtık, ne güzel 2 cümle yazsam falan, ben sizi ders çalışıyorsunuz zannediyorum diye cevap veriyorum bir anda ve ses çıkmıyor bir daha falan. Tabii ki ürkütüyor ama zaman geçtikçe buna alışıyorsun. Bu müthiş bir şey. Fakat her şey bu değil ama önemli bir şey tabii Okey, ki. çok haklısın. Hayal kurmanın ne kadar doğru olduğunu gösteren bir hayat hikayem var diyorsun. Hayal kurmaya devam ediyor musun? Ediyorum. Peki en uçuk hayalin ne? Norveç'te yaşamak istiyorum ve balıkçı olmak istiyorum. Ve sabah 5'te kalkıp tekneme binip balık tutmak istiyorum. Ne diyorsun ya? Aa, vallahi oturup ağlayacağım ya. Kızım 14 milyon Ay. takipçim var dedim, balıkçı olacağım diye. Şeyden mi? Kremlerden mi? Hayır değil. Tamamen yanlış Ama anladığı nasıl bir başka güzel şey. yumuşatıyor diye. Şöyle ben balık ayıklamayı çok seviyorum. Küçük yaştan beri balık ayıklıyordum ben. Aa, Evet, komşumuzun hali vardı. Yalan değil bu. Kasa kasa eve getiriyordu. Kokudan bayılacak annem. Ama ben bayılıyorum. Elim kolumu her yere sokuyorum böyle. Allah. Ayıklamaya bayılıyordum. Çocukluğumda da bunlar nerede daha çok? Bunu yakalaması nerede zevkli? İzlediğim filmlerde de Norveç'i kitlemişim kafamda büyük ihtimalle. Çocukluğumdan beri oraya gidip orada balık tutmak ve o balıklarla atıyorum yani iş yapmak, kasa kasa balık tutmaktan bahsediyorum. Bu benim işim olsun çok istiyorum. Çünkü yemyeşil, kimse yok. Bana güzel geliyor, sakin Vallahi geliyor. sen yani bize de güzel geliyor da hani böyle hayalin deyince aklı ne bileyim demin işte Oscar dendi ya, o herhalde Oscar'dı falan. Çok, Ben mesela çok isterim ama şart değil, ama Norveç'e gitmek benim için kesinlikle şart. Evet. şart. Magazincilerin özellikle eskiden senin canını sıktıklarını az çok biliyoruz. Yaşadığın en absürt anın ne magazincilerle? Çok yakın tarihte yaşadım. Bunu hızlıca anlatayım size. Bir yerden çıkıyorum. Röportaj yapıyorlar ve şeyi sevmiyorum. Yani çok zorunda kalmadıkça hani böyle hem yürüyüp hem koşuyorlar ya etrafında hani. Ben çok geriliyorum o zaman ve durup konuşmak 20 kilo istiyorum. kamerayla koş. Durduğun zaman da şöyle bir şey oluyor. Şöyle bir handikapı oluyor. Röportajı nasıl bitireceksin? En kötü yürürken arabaya varıyorsun ya. İyi akşamlar diyorsun. Bir anda yok selebriti ortada yani. Oyuncu yok. Bende öyle bir şey yok. Duruyorum. Öyle bir gün yine. Öyle bir akşam. Dedim ki ben hani sevmiyorum pek. Duralım öyle konuşalım. Ondan sonra çok güzel sorular sordu. Şaşırdım falan. Böyle başarılı kadın, güçlü kadın falan. O dedim ne kadar güzel sorular soruyorsun dedim. Tam gideceğim böyle yaptı. Anneanneniz rahatsızmış dedi.
Anneannem Almanya'da yaşıyor, Berlin'de. Tövbe Yani 86 yaşında. Tabii ki rahatsızlıkları var bu arada. Şöyle oldum. İnan o kamera açık yani gerginsin o an tabii. Öyle mi dedim? Evet yakından biliyorum dedi. Öyle mi? Bir an önce röportaj bitsin telefon açacağım aileme çünkü. Anladım, ben üzülmeyeyim diye bana söylemediler herhalde. Çok teşekkür ederim falan dedim. Uzattı, dedi ki ama rahatsızmış. Evet yani demek ki benden çok şey biliyorsun şu anda. O yüzden kamerayı kapat ve anlat bana o zaman dedim yani. Baktım bir şey söylemedi, uzaklaştım. Sen o gece beni görmek zorundasın. Gece 12.30 annemi arıyorum, ablamı arıyorum. Herkes uyuyor. Anneanneme bir şey mi oldu diye. Herkes ayağa kalktı. Birbirimize şunu söylüyoruz bak. Hayır bir şey yok. Bir şey mi oldu diye annem bana soruyor. Tamam mı? Hayır sana soruyorum diyorum. Bir şey mi oldu? Hayır ben konuştum. Ne zaman konuştun? 4 saat önce. Ablamı aramış olabilir mi? Kapat, ablamı arıyorum. Ablamı arıyorum. Ablama diyorum ki anneanneme bir şey mi oldu? Ablam diyor ki hayır bir şey mi oldu? Biri artık bana bir şey söylesin. Anneannemi arayamıyorum. Çünkü yani bir şey duymak Geç istemiyorum saat yani gibi, hani. ha. Bir ailemle konuşmak istiyorum. Hiçbir şey yok. Sadece grip olmuş arkadaşlar. Korona da değil. Bence o da değildi. Bence karıştırdı anneanneleri. Öyle bir şey yaşadı. Bence komikti yani. Şu an komik, o an değil. Aa, çok Böyle bir enteresan. haber Gerçekten absürt bir anıymış. İsminiz neydi? Elsine. İsminiz neydi? Elsine. Hala anlamıyorum. Elsine. Elsine evet. Elsine. El Sine. Evet. Ne demek diye sor. Yo, Birleşik Arap Emirlikleri'nden diye ben. El Sine falan. El Sine ne demek? Lisan. Çok güzel. El Sine. Nece? Osmanlıca diye biliyorum ben açıkçası ama Aha. hani Arapçada da geçiyor sanırım. Evet. Benim bir sesim titredi. Ben bir heyecanlandım. Normal. Size geri dönüyor ya. Heyecanlandıran o aslında. Hiç yoksa heyecanlanacağını. Ne iş yapıyordunuz? Öğrenciyim ben. Son sınıf öğrencisiyim. Kocaeli Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyorum. Ya. Bayağı dolu dolu geliyor değil mi? El Sine Hanım'ın şarkısını o zaman dinleyebiliriz. Ah bir ataş ver. 2 nota bekleyeydin ya. Doğru değil mi? Evet. Doğru, Ha, doğru. Ne için? Hangisini içeyim? Şunu iç. Bunu içeyim. En beyazını seçtiğine göre boku yedik. Renkli değilse daha kötüdür. Ay- Naz hoş geldin. Hoş bulduk. Nazlı Hanım. İzliyorum başından beri. Evet başından beri bu. Gerçekten Böyle mi? yapıyorum yukarıda. Evet öyle. Evet öyle. Naz dürüstüm değil mi? Evet müthiş. Arkadaşım Gereksiz değil mi ya? dürüst Manyağa bak dese ya ay biraz orada sıçtın gibi hayatım. Hayır. Gerçekten çok Neşet dürüstüm. hoş geldin. Neşet Bey hoş geldiniz. Naz Hanım hoş Buradan geldiniz. kocaman öpüyoruz. Böyle mikrofonu aldım. Öpüyorum. Aslı'dan bir tane daha. Aynısı değil mi o kızın? Çok benziyorlar. Çerçevesi metal sadece. Kız gözlüğü mü çıkardınız? Hayır, Hayır biraz benzettik sizi. Evet. alakamız yok. Alakanız yok. Yok. Aynen. İsminiz neydi? Selen. Selen Hanım. Evet, Siz ne arkadaş mısınız? evet. Ne kadardır arkadaşsınız? Bayağı oldu, 5 sene oldu. 5 sene oldu. 6 yaşındasın sonra. Doğdun. Ev kaderindir. Gördün mü? Evet. Siz bize ne hımlayacaksınız? Martılar. Evet, evet. Ya inanılmaz bu şarkıyı benden önce bilemezsin. O kadar kötü söyledi ki Ben anca siz ben tahmin bilebilirim. edersiniz diye düşündüm. Evet ama Evet. çok Aynen. çabuk Gördün mü? bildim. Aynen. Şans. Bir daha hımlar mısın? Bir daha yapsana. Hayır martıları. Çok Evet, teşekkürler oldu, evet. Seren. Bir çalar mısınız? Aynen, Yani aynen. kız. Benim hatam. Teşekkürler. Ve benim için yapmıştın değil mi? Aynen. Evet. Çok üzgünüm Selen ama ben kazandım. Üzgünüm. Alkışlıyoruz Selen Hanım'ı. Hangisini içmek istersin? Sen seç, ben karışmıyorum. Biz martıları bossa nova çalıyoruz. Beğendin mi? Burada arka şey yapıyoruz. İçiyorum. Burada dans başlıyor. Evet, lütfen. Sizi tanıyalım. İrem ben.
Ne Zaten kadar Ve ben güzelsin. nasıl Efendim? bilmem. Çok onu. güzelsin. Maşallah. Ay teşekkür ederim, o sizin güzelliğiniz. Yok sizin. Çok güzel. Evet çok maşallah. Evet. İrem Hanım Az siz, önce konuşmuştuk zaten. az önce değil o 3 saat oldu o. ufak bir Siz zaman aşımı. tıp okuyorsunuz. Evet, tıp Onu okuyorum. hatırlıyorum. Arkadaşınız da tıp okuyor. Evet, Siz birlikte beyin tıp cerrahı olacaksınız. Evet. O parayı Gülce, vuracak. Gülce estetikten Evet, vuracak. Evet. Hangi okuldaydınız? Biruni'deyiz. Aynen evet. Aynen. Laboratuvarı okul sanırım. Aynen. O işte böyle iğne falan aldırıyor ve tahlil yani Artık okul. neler tahlil ediliyor ben burada konuşmayayım. Evet. Evet çok iyi İrem Hanım biz size inanıyoruz. Son sınıf mıydın? Yok, biz daha ikiyiz. Biz İngilizceyiz, bir de bizim Bir daha... de İngilizce. Yolumuz uzun Çok bizim iyi. ya. Çok iyi. Bir de Latince de öğrenecekler. Öyle düşün. Tıvı. İrem o zaman senin şarkını dinleyelim. Tamam, hazır mısınız? Buyurun. Hadi ama. Ya kesin biliyorum ya. Bence de biliyorsunuz. Bir daha şey Bir daha yapar geliyor. mısınız? Ben biraz da kopya çektim söylüyorum. Ben anlamam toptan tüfekten. Çok teşekkür ederim. Biri dürüst. İrem Hanım'ı alkışlıyoruz. Çok teşekkürler. Ama sonuçta sen kopyayı bile duyamadın. Aynen duyamadım. Ee, Maalesef duyamadım. bunu. Neden? Çünkü bu karışmamış bile. Hayır bak farkındaysan bunu içirmedim. Ay oy bebeğim. İçiyorum. Bana içirecek onu. Hı? Bu ne? Ay! Çok iyi. Evet. İsminiz neydi? Ezgi. Ezgi Hanım siz ne yapıyorsunuz? Ben mimarım. Şu an yüksek lisans yapıyorum. Aa tebrik ederim. Nerede yapıyorsunuz? Özyeğin Üniversitesi'nde. Mimarlığı nerede yapıyorsun? Mimarlığı yapmıyorum, okuyorum Yüksek şu an. lisans Yani yapıyorsunuz. ondan sonra Mimarlığı inşallah. sonra yapacaksınız. Peki ne yapmak istiyorsunuz mezun olunca? Yani mezun olunca biraz aslında kamusal projelerde sosyal mimarlık projelerinde Ya. yer almak istiyorum. Çevre, Kentsel, kentsel, bu şehir planlamacılarla beraber çalışmak. biraz sosyoloji ağırlıklı gibi. Sosyoloji Evet. ağırlıklı. Mesela yani, Yani bu aslında- kitleye göre binanın yarısı olmamalı falan gibi mi? Yani mekansal kullanımların aslında psikolojik ve sosyolojik karşılıkları var. Bunları biraz araştırıp bunlarla ilgili Aynen. Buyurun sizin şarkınızı dinleyelim. Başlıyorum. Sevdi senin için her şeyi verdi. Evet. Ya bir gün olur sana bel kıvırırsa. Binlerce cümle Ezgi Hanım, Evet. çok teşekkür ederim sizin yüzünüzden. Bir tane daha Ben içmek içeyim. zorunda kalacağım. Olmaz olur mu öyle şey? Siz öğrencisiniz. Ezgi Hanım'ı alkışlayalım. Yeter be diye. Merhabalar. Merhaba, sizi tanıyalım. Senem ben. Senem İstifa Hanım. ettim işsizim. Aynen, evet onu Aynen. biliyoruz. Ve işte planlamıyorsunuz anladığımız kadarıyla. İş varsa belki konuşalım. İş varsa neden olmasın diyor. Gördüğünüz gibi yok. Artık arkadaşınızın nişanlısı destek olur diye düşündük. İnşallah, ben de öyle umut ediyorum. Siz artık İstanbul'da mı yaşayacaksınız? Yok hayır, ben Antalya'ya geri döneceğim. Ben sizin için geldim aslında. Nişan için değil. Bir bahane oldu diyormuş. Öyle demedi, öyle demedi. O zaman sizin şarkınızı artık Hani dünya tatlısı. Ya bunu bir düş bilemezsin. kurardık heyecanla. İkimiz henüz çok geç. Bilirim. Ama heyecanlandım ama bildi, evet, çok güzel bildi. bildi. Siz heyecanlandınız, Demet bildi. Evet. Yani burada benim yaptığım şey nedir? Ben bu İsterseniz ben denklemde içerim. Hiç sorun değil. çok zarifsiniz. Ta Antalya'dan buralara gelmişsiniz. Size de içirmeyiz bunu. Teşekkür ederim. Prensesin gözyaşları bana kaç değil. Bu ne bok bunu hiç bilmiyorum. Tabii ki Demet kazandı. Gerçekten mutlu çok oldum. eğlenceli oldu. Benim Ayaklarına için de sağlık. öyleydi. Hepiniz şahanesiniz bu Bence arada. beklediğimize değdi. Ya teşekkür ederim. Hanımlar beyler ayaklarınıza sağlık. Biz bu hafta Perşembe yayında olacağız. Haftaya Pazartesi tekrar buradayız. İyi geceler.
Görüşürüz.